Kıymetli dostlar selamlar. Las Vegas YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, bir teknik analiz programıyla da karşınızdayız. Evet, nasılsınız? Keyifler nasıl? Ne var ne yok diyelim. Seste görüntüde umarım bir sorun sıkıntı yoktur. Eğer bir sorun varsa başlamadan önce bildirirseniz bana chat ekranından sevinirim dostlar. Şöyle hızlıca yayınımı kontrol edeyim. Bir sorun sıkıntı olmasın. Evet. Tamamdır. Evet dostlar. Ne yapacağız bugün? Bugün yine Bitcoin'in üzerindeki teknik görüntüleri birlikte incelemeye çalışacağız. Onun akabinde tabii global finansal piyasalarına ilişkin haber akışı yoğun bir hafta geçecek. Yarın FED faiz kararı söz konusu. Bakalım FED tarafından nasıl bir faiz kararı gelecek? Bu da bizim piyasamızı doğrudan etkileyecek unsurlardan bir tanesi.
Şöyle ki tabii ki beklenti itibariyle değerlendirecek olursak beklenti faizin sabit bırakılması yönünde. Dolayısıyla beklenti çerçevesinde gerçekleşecek bir FED faiz kararının piyasamıza ilişkin herhangi bir negatif veya pozitif yönlü bir yönelişe gitmeyeceği kanaatindeyim. Ancak tabii ki Trump tarafından gelecek olan bu gümrük vergileri meselesine ilişkin e, çeşitli olası kararlar e, tabii ki hem olumlu hem olumsuz yönde değerlendirilebilir. Bu zira şu ana kadarki Trump tarafından gelen kararlara baktığımızda tabii ki hem global ölçekte enflasyonun e, artışına yönelik bir tetikleme potansiyeli taşıdığı için hem de bu enflasyon artışı dolayısıyla da FED faiz kararının e, indirilmesi yönündeki beklentilerin çok daha öte tarihlere atılmasından dolayı beklentilerin ileri tarihli bir FED faiz indirimi beklentisinin oluşmasından dolayı tabii biz de piyasa yani tüm global piyasalar başta olmak üzere kripto para piyasaları da negatif yönlü seyrini devam ettirmekte. Sadece bu da değil, aynı zamanda Trump'ın genel karakteri itibarıyla baktığımızda öngörülemeyen belirsiz bir yapı söz konusu karşımızda. Dolayısıyla belirsizlikler arttıkça riskli varlıklardan e, paranın çıkışı söz konusu oluyor. Aynı zamanda ülke ekonomileri de tabii ki bundan negatif bir şekilde etkileniyor. Dolayısıyla biraz daha böyle Trump tarafındaki haber akışlarının veya kararların belirlenmesi bir noktaya oturması, bir karara bağlanması gerekiyor artık. En azından bu gümrük vergileri meselesi netleştirilmesi gerekiyor. Netleştiği takdirde bizler biraz daha rahat nefes alacağız diye düşünüyorum. Tabii yarın FED faiz kararından sonra sadece karar değil, aynı zamanda Powell'ın konuşmaları da çok önemli burada. Güvercin bir konuşma mı yapacak yoksa bir şahin tutum mu sergileyecek? Bu noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor bizim de. Eğer bir güvercin tutum sergilerse pozitif bir ayrışma açıkçası çok beklemiyorum kriptolar özelinde. Lakin hala yatay seyrini bulunduğu bölgedeki yatay seyrini devam ettirmeye yönelik bir hareket sergileyebilir diye düşünüyorum bizim piyasalarımız. Lakin tabii geçtiğimiz FED faiz kararlarından sonraki yaptığı açıklamalarda aslında baktığımızda kripto sektörüne yönelik bir pozitif ayrımcılık bile söz konusuydu. Yani o kadar güvercin bir tutum ile karşı karşıyaydık. Lakin biz bunu piyasalar itibariyle olumlu bir şekilde ne yazık ki göremedik. Bakalım yarın nasıl bir konuşma ile karşı karşıya kalacağız. Özellikle tabii önümüzde regülasyonlar gibi bir mesele de var. Bu regülasyonları da hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Bugünkü gündemimiz belki bu regülasyonlar olmasa bile birinci gündemimiz, e, yarının gündemi tabii ki bunlar olacaktır. Tabii regülasyonlar mevzusuna gelince hemen akşamdan sabaha böyle hızlı bir şekilde aksiyon alınabilecek bir mevzu değil. Dolayısıyla Amerika tarafından regülasyonlara ilişkin gelecek kararlar da haberler de belli bir zaman alacaktır kanaatindeyim. Dolayısıyla önümüzdeki en büyük belirsizlik bu gümrük vergileri mevzusundaki belirsizlik diye düşünüyorum. Bu belirsizlik ortadan kalktığı andan itibaren tabii bizler biraz daha rahat nefes alacağız kanaatindeyim. Lakin şöyle de bir durum söz konusu. Özellikle İsrail tarafından Gazze'ye yönelik yapılan e, saldırıların yeniden başlaması küresel boyutta savaş riskini arttıran bir etki yarattı. Dolayısıyla savaş riskinin arttığı bir dönemde
altın fiyatının doğrudan pozitif bir şekilde arttığını, artış görüldüğünü bugüne kadar hep gördük. Keza savaş arttığı anda altın fiyatı yükselir. Altına özel yapmış olduğumuz yayınlarda da bunu çok net bir şekilde ifade etmiştik. Dolayısıyla bizler de altınla korelasyonumuz itibariyle bir analiz ortaya koymamız gerekirse, altın bugüne kadarki yaptığı tüm hareketlerde önce yükseliş hareketini gerçekleştirmiş olduğunu gördük. Daha sonrasında altın biraz daha yatay seyrine başladığı andan itibaren diğer global piyasalar dahil olmak üzere Bitcoin özelinde değerlendirelim. Bitcoin'in kendi hareketini, yükseliş hareketini yaptığını gördük. Dolayısıyla altın şiddetli bir şekilde yükseliyorken, volatil hareketini devam ettiriyorken bizim bu piyasalarda biraz daha böyle olumsuz havanın devam ettiğini görmemiz çok mümkün. Dolayısıyla bu taraftan da gelecek olan haber akışlarını önemli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Levent bir hoş geldiniz. İyi yayınlar hocam demiş. Ses görüntü normal, sıkıntı yok demiş. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hidayet Avşar. 62 retest gelecek gibi hocam. Sonra 200 bin dolarlar gibi. Bilmiyorum sayın hocam. Yani 62 seviyesine kadar gerçekleşecek bir düşüş bizim Bitcoin özelinde yani yapımızı bozar diye düşünüyorum. Yani on-chain verilerine de bakmak lazım burada tabii ki. O tarafta gelecek olan değişiklikler ne yönde olacak? O taraftan bir bozulma gerçekleşirse benim Bitcoin'in yeni bir ATH yapacağına yönelik beklentim sarsılır. Beklentim daha negatif şekillenir diye düşünüyorum. Şöyle ki ben bir retest şeklinde değil lakin 70 bin dolar seviyesindeki destek bölgesini tekrardan ziyaret edeceği bir Bitcoin bekliyorum. Hatta böyle olmasını da istiyorum. Beklentiden ziyade bir istek durumu da söz konusu. Zira orada hepinizin bildiği üzere yani 71 bin dolar seviyelerinde şiddetli bir likidasyon alanı hala mevcut. O likidasyonun alınması bizler açısından ileriye dönük yapacağımız hareketlerde daha e, yani artık arkamıza bakmadan rahat bir şekilde ilerlememize olanak sağlayacak bir etki yaratacaktır kanaatindeyim. Şöyle yani hızlıca likidasyon haritalarına tekrardan ifade edeyim, her yayında elimden geldiğince değinmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi Bitcoin Binance tarafındaki likidasyon haritalarını 3 aylık grafikte incelediğimde bakınız diğer grafiklerde de benzer yapılar söz konusu. Bazı grafiklerde yine short likidasyonların ağırlığı olduğunu görüyoruz. 100 bin dolar üstünde. Lakin onların hacimsel olarak boyutunun çok daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Binance grafiği ne nazaran. Şöyle ki Binance grafiğine baktığımda hala bu bölgelerde likidasyon ağırlığının, yoğunluğunun olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla buradaki likidasyon ya kapatılacak, yani ya buradaki bu seviyeye bir düşüş geldiğinde lik olacak olan pozisyonlar lik olmadan önce ya kapatılacak, yani buradaki biz ağırlığı görmüyor olacağız, ya da fiyat buraya gelecek, likidasyonu alıp o şekilde yükseliş hareketine devam ettirecek. Bu olmak zorunda mı? Değil. Lakin olması bizim adımıza daha iyi olur diye söylediğim bir şey dostlar. Evet, zaten bildiğiniz gibi önceki yayında da şöyle ki grafiğimi açayım, ben grafik üzerinde ifade etmeye çalışayım. Zaten çizimde de önceki yayında çizdiğim çizim aynen duruyor. Ne demiştim? 85 bin dolar civarlarına fiyat o zaman şuralardaydı. Şu bölgelerdeydi. 85 bin dolar
civarına bir atak gelebilir görüşündeydim. Yayın esnasında geldi. Çok hızlı geldi. O kadar hızlı beklemiyordum açıkçası. Buradan bir atak gelirse buradan bir short işlem alacağımı söylemiştim. Siz de uyardınız chat ekranından. Alo falan diye Bitcoin'e bak yürüyor falan gibi. Tabii o ara başka ürünleri inceliyorduk. Ben 84.500 civarında short işleme girebildim. Hala o işlemim açık duruyor. Hatta anlık olarak bakayım yüzde kaç buraya yazıyor şu an. Bir saniye bekleteceğim. Evet 84.499'dan girmişim. Anlık olarak %49.70 buraya yazıyor. 15x bir short açmıştım. İşlemim hala devam ediyor. Kar almadım. %50'sini 80 binde kapatacak şekilde emir girdim. Kalanın %50'sini de 77 bin dolar, 77.500 dolar seviyelerine kapatacak şekilde bir emir girdim. Kalanın tamamında 71 bin seviyelerinde kapatacak, işlemi tamamen kapatacak şekilde bir emrim daha var. Lakin tabii ki ilk şöyle 80 bin dolar civarında %50 işlem kapandığı andan itibaren ben stopumu girişe çekerim dostlar. Benim halihazırda hangi seviyelerde stop seviyemi de söyleyeyim. İşlem üzerinden bakayım müsaadenizle. Stopum 86.145 dostlar. 86.145 dolarda %30 stop olacak şekilde %30 zararı kabul ettiğim şekilde stop olacak. Bakalım hala short'tayım. Bu şekilde takip ediyorum Bitcoin'i. Bakalım. 70 dediniz hocam. Peki bu ne zamana kadar uğrar? Orayı Haziran'ı bulur mu? Ya Hidayet hocam ya şöyle bunu zamansal olarak bir şey söylemek doğru değil. Zamanlaması tabii ki tahminlerde bulunabiliriz ama zaman tahmini yapmak çok doğru değil diye düşünüyorum. Şöyle ki ben önümüzdeki maksimum 2 aylık süre içerisinde e, böyle bir hareketin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hatta önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde tabii ki 70 bin dolar seviyeleri bizi tutarsa, biz burada kalıcılık sağlamayı başarabilirsek, yani diğer bir deyişle buradan bir dönüş görüntüsü oluşturmayı başarabilirsek 70 bin dolar civarlarından, tabii biz bu, yani benim asıl beklentim bu seviyeden sonra artık biraz daha böyle olumlu bir havanın, pozitif bir havanın kripto sektöründe seyretmesi yönünde. Yani buralardan artık belki çaktırmadan da olsa, belki çok fark ettirmeden de olsa yeni ATH'larına gidecek hareketini başlatacağı yerler olabileceği yönünde beklentim var. Olur olmaz bilemeyiz tabii ki. Bu biraz böyle fantezi bir analiz de olabilir. Ama tabii ki takip edeceğiz, izleyeceğiz. Şu an için ekranda da görüldüğü gibi benim beklentim formasyon hedefi en azından basit bir şekilde belirtecek olursak buradaki görmüş olduğunuz ayı bayrağının hedefi bile 71 bin dolar seviyelerine geliyor. Tabii ben formasyonel bir işlem aldım. Formasyon hedefi doğrultusunda bir işlem aldım. O riski almam gerekiyor muydu? Gerekiyordu. O şekilde ilerliyorum. Ben böyle bir formasyon var diye böyle bir işleme girdim diye e, aynı o şekilde gerçekleşecek diye bir şey söz konusu değil. Market tabii ki e, biz market maker değiliz. Tam tersi bir harekette söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle bir duruma karşı ne yaptım? Stopumu koydum. Gerekirse stop olmayı bilirim dostlar. O konuda sorun sıkıntı yok. Hocam sürekli demiş Mustafa İmam 5-10 bin liraları 100 bin 150 bin yapıp batırıyorum. Bana ne önerirsiniz? Çok 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 önemli bir soru. Hocam şöyle ki paraya karşı yaklaşımınızı, bakış açınızı tamamen değiştirmenizi öneririm. Burada siz parayı tamamen rakam
rakamdan ibaret gördüğünüz için siz rakamlar üzerinde sürekli oynamalar yaparak bir şekilde artıdan eksiye, eksiden artıya bir bakiye görüyorsunuz. Sadece sizin orada gördüğünüz şey para, rakam. O rakamı realize etmek demek, kârı realize etmek demek şudur. Siz tabii ki aynı zamanda şu şekilde de görüyor olabilirsiniz 100 bin, 150 bin. Mesela bir ürün almışsınızdır veya işleme girmişsinizdir marjin tarafta. İşleminiz çok ciddi bir miktarda ROE yazıyordur pozitif anlamda ve bakiyeniz artıdadır. O bakiyeleri görüyorsunuzdur. Siz o işlemi kapatmadan o parayı cebinize koymazsınız. Yetmez, işlemi kapatmanız da yetmez. Aynı zamanda yani siz 100 bin, 150 bin yaptınız mı bunu? 5 bin, 10 bin lirayla başlamıştınız. En azından bu piyasaya soktuğunuz parayı geri çıkartın. Banka cüzdanınıza, banka hesabınızda olsun. Gerekiyorsa o parayla siz bir şeyler alın. O parayı realize etmek demek, o parayı tam manasıyla hissedebiliyor olmak demek. O parayı nasıl hissedersiniz? Ya bir altın alırsınız, ya bir ne bileyim bütçenizin yettiği ölçüde bir ihtiyacınızı alırsınız veya baktığınızda banka hesabınızda bir bakiye olarak yazar. Bu bile sizi o parayı tam manasıyla hissetmenize olanak tanır. Siz kripto piyasasında, borsalarda paranızı 100 bin, 150 bin yani 20x, 30x, 50x'te görmüş olmanız sizin o parayı kazandığınız anlamına gelmez. Siz parayı banka hesabına atmadan kazanmış olmazsınız. Siz sadece orada yani bir rakam artışını görüyorsunuz. O rakam artıyorsa azalabilir. Ama sizin o azalmayı önüne ket vurmanız lazım. O ket de realize etmek, kârı realize etmek, paraya karşı olan yaklaşımınızı da değiştirmek. O para, oradaki rakam sadece rakamdan ibaret değil. Oradaki rakam belki sizin alacağınız bir ev, belki alacağınız bir araba, belki çocuğunuza alacağınız bir çikolata yani. Belki eşinize alacağınız bir hediye. Yani sizin gerçek hayatta, realitede sizin işinize yarayacak, sizin hayatınızı idame ettirmenize olanak sağlayacak, hayat standartlarınızı, kalitenizi arttırmanıza olanak sağlayacak bir araç, bir rakamdan ibaret değil sadece. Sizin bu farkındalığa e, eriştikten sonra yapmış olduğunuz hareketler tamamen değişecektir. Ve yani o 100 bin, 150 bin batmayacak hale gelecektir. Önemli olan siz hala o 5 bini, 10 bini bir şekilde 100 bin, 150 bin yapabilin. Ve sonrasında sadece yapmak değildir çünkü herkes yapıyor 100 bin, 150 bin. Ama kimisi o parayı realize edemiyor tam manasıyla. O yüzden büyük paralar kaybediliyor bu piyasada. Erdoğan Kütük. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hocam neden inatla 3 aydır aşağıya almaya yemin etmiş iniyor yukarıdaki likitleri almak istemiyor? İnatla demiş. Hocam yani şöyle sadece kripto piyasasına ilişkin bir durum söz konusu değil. Biz aslında düzeltmemizi yaptık. Yani Bitcoin özelinde konuşacak olursak Bitcoin'in tüm ayı sezonlarında %30'luk, %35'lik düzeltme hareketleri çok normal. Geçmiş sezonlara bakın, 2017 sezonuna bakın, 2021 sezonuna bakın. Yani grafiği genel olarak yükselen bir eğri görseniz bile e, 100 arada orada %25'lik, %30'luk, %35'lik düzeltmeler vardır. Genel eğilim yukarı yönlüdür ama düzeltme hareketleriyle o yukarı yönlü hareketini tamamlamıştır. Şu an evet biraz daha fazla mı bezdirdi geçtiğimiz sezonlara nazaran? Evet, biraz daha fazla, biraz daha uzun soluklu oldu. Uzun bir süreye yayıldı bu e, düzeltme evresi. Lakin bu kripto sektörüne ilişkin bir durumdan kaynaklı değil diye düşünüyorum. Keza temel taraftan gelen haber akışları, temel taraftan gelecek belirsizlikler bizi de çok ciddi bir şekilde etkiledi. Baktığımızda Nasdaq ve S&P'nin de
büyük bir şişkinliğe maruz kaldığını görüyoruz ve oradaki şişkinliğin de belki inmesi gerektiği bir durum söz konusu. Dolayısıyla global ölçekte bakıldığında yani finansal piyasaların aşağı yönlü bir hareket sergilediği ortamda kripto sektörünün farklı bir pozitif bir şekilde ayrışması çok zor. Mümkün mü? Mümkün. Lakin kripto sektörüne ilişkin bir takım şeylerin çok belirli olması lazım. Mesela kesinlikle stratejik rezerv ilan edilmiş olması lazım ki biz pozitif ayrışabilelim. Mesela Çin kripto sektörüne ilişkin bugüne kadar uygulamış olduğu tüm kısıtlamaları kaldırsın ki net bir şekilde, söylenti değil, kaldırsın ki biz pozitif bir şekilde ayrışabilelim. Bu taraftan gelecek haber akışlarını e, yani ne yönlü, ne tarzda geleceğine ilişkin öngörülerde bulunarak ne tarz hareket gerçekleştireceğini öngörebiliriz sadece. Bu şekilde takip ediyor olacağız. Evet, dediğiniz gibi inatla oldu biraz bu süre. Çok uzadı. Uzadı. Kesinlikle uzadı. Ama genel yapıları uzun dönem, uzun vadeli yapılara baktığımızda bir değişiklik ben henüz görmüyorum. Tabii hareketli ortalamalar kırıldı mı kırıldı. Yani 111 günlük hareketli ortalama bile aşağı yönlü kırıldı ki çok önemli bir hareketli ortalamadır. On-chain veri analizi çerçevesinde bakıldığında çok önemlidir. Bunların bile aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Ama geçmiş dönemde de böyle bu tarz kırılımlar var. Bakalım on-chain verilerini de inceleriz dostlar sizle beraber. Chat ekranına bir bakayım, oradaki soruları falan cevaplamaya elimden geldiğince gayret göstereyim. Gerekiyorsa on-chain verilerini de şöyle kısaca, hazırlık yapmadım ama kısaca yüzeysel bir bakarız. Bir değişiklik var mı en azından? O konuda da incelemeleri gerçekleştiririz. Zümrüt selamlar güzel insan, iyi yayınlar demiş. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sağ olun, teşekkürler. Halil İbrahim Şahin, selamünaleyküm hocam, iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Suat Evren, 100 bin olunca çek parayı bence demiş. Yani olabilir, strateji kişiden kişiye göre değişir. Kişinin kendi karakterine göre, kendi yapısına göre belki 100 bini çekmesi gerekir. Belki %90'ını çekmesi gerekir. Belki sadece maliyetini çekmesi gerekir. O kişinin kendi stratejisine göre. Ama bir miktarını kesinlikle çekmesi gerekir. Çekiyorum burada 30 bin bırakıyorum mesela. Sonra onu batırıyorum. Diğer 100 bin nakiti de buraya aktarıyorum. Bitiyor. İşte 100 bini niye aktarıyorsunuz ki hocam? Siz başta 100 binle mi başlamıştınız? Siz başta 5 binle 10 binle başlamıştınız. Amacınız sizin yani 30x yapmak değil. Yani mesela 10 bini 150 bin yaptınız diyelim, 15x yaptınız. Burada siz oradaki oranı görüyorsunuz sadece. 100 bini çektiniz. Kaldı 50 bin. 50 bini batırdınız. Sizin kenarda 100 bininiz vardı. Ben 100 bin atayım da o 100 bini de tekrardan 15x yapayım. 1,5 milyon yapayım diyorsunuz belki. Burada hata yapıyorsunuz. Siz eskiden nasıl yaptınız siz? Siz o 5 bini 10 bini nasıl 100 bine 150 bine çıkardınız? Aynı şekilde yine 5 binle 10 binle başlayın. Onu 100 bin 150 bine çıkartın. 100 bini çekin. Yani bu piyasa, yani bir kere de ben yüklü yatırayım, bir kere de voleye vurayım, bir kere de köşeye döneyim gibi bir şey söz konusu değil. Siz bakiyeyi arttırdıkça yapmanız gereken hareket değişir. Yani şöyle ki 5.000 ile 10.000'i 100-150 bine çıkarmanız için gereken hamle ile 100 bini 1,5 milyona çıkarmanız için gereken hamle aynı değil. Siz aynı işlemleri tekrarladığınız için parayı kaybediyorsunuz. Çünkü miktar büyüdükçe almanız gereken riskler azalır. Siz aynı oranda risk alarak elinizdeki parayı eritiyorsunuz. Siz 100 bine göre hareket etmeniz gerekir. Ama siz 5 bin, 10 bin varmış gibi bir işlem e, stratejisi izliyorsunuz. Burada yapmanız gereken tekrardan aynı işlemi sıfırdan. Sanki ben hiç para kaybetmemişim veya hiç para kazanmamışım. Piyasayı tekrardan sıfırdan
5.000, 10.000 neyse koyuyorum. Onu tekrardan bir yerlere getireceğim. Bu şekilde ilerleyin. Siz nasıl olsa ben bunu dışarıdan kazandım. Yani kriptodan kazandım. Tekrardan sokayım parayı şeklinde bir yaklaşıma girerseniz o para biter. Nasıl olsa bedava para yaklaşımıyla e, negatif bir rahatlık içine de girebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Bunlar yatırım psikolojisidir. Önemli konulardır. Hata yaptırır. O psikolojinizi çok iyi oturtmanız gerekir. Çok iyi kendinizi analiz etmeniz gerekir. Kendi yaptığınız hareketleri bir değerlendirin. Ben ne yaptım diye bir düşünün. Geçmişte ben ne yaptım? Nerede hata yapmış olabilirim? Yani ne yaptığını sizden iyi bilen yoktur. Ben burada konuşuyorum, bir takım önerilerde belki bulunuyorum yatırım psikolojisine ilişkin ama ben sizi tanımıyorum. E, Sevgili Mustafa İman. Yani benim sizi tanıyor olmam lazım ki sizin için çok daha kıymetli bir öneride bulunabileyim. Bu konuya ilişkin tavsiyelerimi sunabileyim. Ama sizden iyi tanıyan yok. Siz kendinizi çok iyi analiz edebilirsiniz. Yaptıklarınızı çok iyi böyle düşünebilirsiniz. Siz neler yaptığınızı biliyorsunuz ve tek tek adım adım yaptıklarınızı bir gerekiyorsa kalem kağıt alın, yazın ve oradaki kritiği ortaya çıkartın. Bir analiz yapın, kendinize ilişkin bir analiz yapın. Ben nerede hata yaptım, neyi düzeltmem lazım şeklinde soru sorun. Oradaki hataları ortaya çıkartmaya çalışın ve onları düzeltin. Evet, olur da beklediğimiz yükselişler gelirse demiş Zümrüt, aşağı yukarı hangi yüzdelerle çıkmalıyız? Bir çıkış yol haritası nasıl olmalı? Teşekkürler demiş. Şöyle geçtiğimiz yayınlarda ben tabii ki ilk yayınlarımızda daha çok yaptım. Bunu kanalımız tabii o zaman böyle sohbet de çok fazla olmuyordu. Kanal yeniydi. Çok fazla kişi takip etmiyordu, izlemiyordu. Biz bizeydik o zaman daha çok ekibimizle vesaire. Tabii yine YouTube'da ön plana çıkmak açısından yayın yapmak gerekiyor. Bir şeyler anlatmak gerekiyor. Bir şeyler ortaya koymak gerekiyor, sunmak gerekiyor. Tabii bizim de stratejilerimiz vesaire var. Bunları da hem içerik olsun diye hem de kıymetli bilgileri sunmak anlamında e, yatırım stratejilerimizi olsun, satış stratejilerimiz olsun ki o zamanlar çok daha iyi bir piyasaydı. Çok daha pozitif bir piyasaydı. O zamandan bugüne baktığımızda şu an için negatif bir piyasada olduğumuzu görüyoruz. O zaman satış stratejilerimize ilişkin ben kendi satış stratejime ilişkin bir e, yayın yaptım orada. Tabii aynı stratejim benim kendim için devam ediyor. Ve onu uygulayacağım. Yine biz ekip üyelerimizle birlikte bütün ekip üyelerimizin satış stratejileri farklı. Ama en azından sizin kendi portföyünüze ilişkin nasıl bir stratejiyi uygulamanız gerektiği noktasında bir fikir edinebilmeniz adına önümüzdeki dönemlerde bu tarz yayınlar da yapacağız. Bu aklımızda. Yalnız bu işte böyle hemen söylenilecek bir şey değil. Biraz daha böyle ciddiyetli üzerinde konuşulması gereken böyle zaman alacak bir mevzu. Şu an için öyle bir yani piyasada da olmadığımız için biraz daha zamanımız var bu konuya ama bunu şimdiden düşünüyor olmanız da çok kıymetli, çok önemli. Bunu şimdiden düşünmek, planını yapmak lazım. Bizim planlarımız mevcut. Onları tek tek sunacağız. Onu da ifade etmiş olayım. O konuda da sizler kendi portföyünüz çerçevesinde kendinize en uygun hangisi olursa tabii ki kendi yatırdığınız para miktarı da önemli. O para miktarsal olarak değil aynı zamanda şu açıdan önemli. Siz kendi cüzdanınız, kendi yatırımınız, kendi birikiminiz çerçevesinde, kendi hayatınız, finansal koşulunuz çerçevesinde kripto para piyasasına yatırmış olduğunuz miktar ne anlamı ifade ediyor? O anlam ışığında bir satış stratejisi uygulamak lazım. Dolayısıyla net bir şekilde biz burada satacağız. 12 olduğunda satacağız dersek bizim portföyümüze ilişkin çok doğru bir plan olabilir ama bu size belki uymaz. Sizin portföyünüze uymaz. Dolayısıyla sizin kendi portföyünüze
göre revize etmeniz gerekiyor. Bu konuda da yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince. Gökay Köroğlu. Bitcoin üzerinde düzeltme, altcoin'lerde düzmece yaptılar demiş. Evet, güzel bir yorum. Güzel bir yorum. Altcoin'lerde çok fena yaptılar ya, altcoin'lerde. Gerçekten yani ayı dibinin de çok daha altını gördük. Bu böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Ciddi bir şekilde, yani geçtiğimiz yayında bir dostumuz dolandırıcılık bu piyasa falan gibi bir yorumda ya tabii ki dolandırıcı işlemler var. Ben piyasanın tamamına dolandırıcı gözüyle bakmıyorum. Ee, Lakin adeta dolandırıcılık gibi e, ay diplerinin de altında gördük yani birçok altcoin'i. Tabii kaliteli ürünleri belirlemek lazım. Bazı kaliteli ürünlerde güzel pozisyonlarda, güzel destek bölgelerinde de tutunduğunu gördük. Yani onlarda değerlendirme yapmak belki şu zaman için kıymetli olabilir. Eğer tabii ki yatırımımızı arttırmaya imkan varsa, ekstra bir tasarrufumuz varsa, nakitimiz varsa e, değerleme yapmak mümkün olabilir bazı kaliteli projelerde. Eğer güzel destek alanlarında tutunmuşlarsa. Erdoğan Kütük, hocam 70 binin altı uçurum olmaz mı sizce? Dönme olasılığımız olmaz sanki. 7 yıl, 4 yıl daha beklemeye takatim yok yemin. Ben zaten 70 bine tutacağımı düşünüyorum. 70 bin çok kuvvetli. Zaten onu söyledim. 70 bin kırılırsa benim artık döngüsel bazlı yapmış olduğum analiz çerçevesinde yeni ATH beklentilerim ortadan kalkabilir. Yine on-chain veri analizinde o zaman bakmak lazım. On-chain'deki grafiklerde nasıl bir dönüşüm olur, nasıl bir değişim olur onu da takip etmek gerekiyor. Ama 70 binin altını ben de olumlu görmem. Ama 70 bine kadar bir hareket mümkündür diye düşünüyorum. Hocam Çin bu Trump Elon Trump olduğu tezgaha girmez. Koskoca Bitcoin Trump ağzına kaldı şaka gibi. Ya tam öyle değil aslında hocam. Tam öyle değil yani. Biz Trump'la gelmedik bugünlere kadar Bitcoin'de. Yani bugün var Trump, yani Trump şunu şurasını bir seneden beri belki gündemde. O bir sene öncesine kadar neler vardı hocam? Trump değil ki sadece. Yani Trump gelir başkası gider yani. Şimdi Trump gider başkası gelir. O gider başkası gelir. Sürekli öyle olmadı mı? Yani 2017 yılını hatırlayın. O zaman piyasada mıydınız bilmiyorum ama yani Charlie Lee bir tweet atsın diye sürekli böyle Twitter'da bekliyorduk yani Charlie'nin hesabını. Bir tweet atsın da biz yükselelim diye. Veya e, Tron'un kurucusu neydi? Justin Sun. Justin Sun bir tweet atsın diye böyle bekliyorduk. Yani öyle bir piyasadaydık. Charlie Lee de Litecoin'in kurucusu bu arada. Yani Trump'la gelmedik bugünlere kadar, yani buraya kadar. O yüzden şu an için çok da öyle bakmıyorum yani. Evet, Trump çok mu önemli? Çok önemli. Ama sadece bizim için değil yani. Global ölçekte önemli. Amerika'nın başkanından bahsediyoruz. Hocam Nier coin inceleyebilir misiniz? Kimse incelemiyor demiş Ali Berk Özçü. İnceleriz. Ben hemen kalem kağıdımı alayım. Soruları kaçırmayalım. Nier. Kalemimde yazardı böyle. Hemen değişelim. Nier. Tamam. Not alıyorum. Altcoin'lere geçtiğimde inceleyeceğim. Ops. Ali Osman Kulacıoğlu. Merhaba demiş. Merhaba, hoş geldiniz. Cyber inceleyebilir misiniz? İnceleriz. Cyber. Not alıyorum. Rica ederim. Ne güzel açıkladınız. Teşekkür ediyorum demiş. Geçmiş videolarınızı geri dönü izleyeceğim.
Uzun videolar uzun ama sanırım belli olur. Satış stratejisine ilişkin videomuz. İlk yayınlardan bir tanesi olacak. Biraz da acemiliğimiz de var o zamanlar tabii. İlk yayınların heyecanı vesaire. Ama kaliteli bilgiler de vardır. İzleyebilirsiniz. Vallahi bu saatten sonra demiş Vedat, tamamıyla tüm pariteler dolandırıcı demiş. Yok hocam, o kadar da değil ya. O kadar da değil. Berkay Göl. FED ne zaman açıklama yapacak? Yarın hocam. FED faiz kararı yarın. Çarşamba günü. Serkan hocam hoş geldin. Hocam W ve AVAX coin lütfen bakar mısınız? Malum ormanda kalıyorum çadırda demiş. Bakalım. W ve AVAX. AVAX mı AVAX diye ayrı bir coin mi var? AVAX diye not aldım ama. Bakalım. Altcoin sorularınızı da inceleriz. Tabii siz de yani ufaktan yani faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir ufak bir like fena olmaz. Takdir sizindir diyelim. Şöyle Bitcoin incelememizi tamamlayalım. Aslında genel itibariyle konuşulacak tüm şeyleri konuştum Bitcoin'e ilişkin. Şöyle saatlikte 30'da tepki almış. Hareketli ortalaması RSI yukarı yönlü kırarsa minik bir yükseliş hareketi başlatabilir. Zaten bir tepki durumu söz konusu. Burada da 4 saatlik inceleyelim. Ya tabii şöyle saatlikte de görülüyor, 4 saatlikte de görülüyor. Şuradaki üçgen yapısı, yükselen kama yapısının aşağı yönlü kırılmasından sonra zaten e, düşen bir yapı beklemek çok da yanlış olmaz. Zaten bu yapıdan dolayı da short işlemdeyim anlık olarak. Daha garanti işlem nerede alınır diye bir soru sormuştum kendime önceki yayında. Şuradaki retest hareketinde olur demiştim. Burada retest yaptı. Aşağı sarktı. Retestini güzel yaptı. Retestini fake out olarak bıraktı. Yeni bir retest yaptı tekrardan. Bu tarz hareketler tabii stop ediyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki stop ediyor. Burada ne yapmak mantıklı olur? Stop olmak gerekiyorsa olmak mantıklı olur. Sonra tekrardan aşağı sarktığında evet fake'miş deyip işleme tekrardan girilebilir. Evet. Şöyle ki altcoin sorularını inceleyeceğim. Şöyle Others'a bir bakalım. Others total grafiklerine şöyle yüzeysel piyasanın geneline ilişkin bir bakış atalım. Şöyle Others grafiğimde şu yükselen trendi çok önemli buluyordum. Orada da aslında baktığınızda aynı retest hareketi gerçekleşmiş durumda. Yani bu görüntü benim hiç hoşuma gitmiyor ama bir ümit şuradaki kıymetli destek alanının üstünde tutunuyor olması en azından umutlarımı devam ettirmeme sebep oluyor. Yani zira buradaki kırılımı fake out olarak bırakması da mümkündür diye düşünüyorum. Tekrardan yükselen trendin içine gireceği bir yapı ile karşılaşmak olasıdır. Total 3 tarafında da baktığımızda kaliteli bir destek alanının üzerinde tutunuyor anlık olarak. 775 milyar dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin üzerinde tutunuyor olmamız şu an için olumludur diyebilirim. Şöyle DXY'ye baktığımızda DXY aslında piyasalar açısından çok olumlu. DXY'de düşen yapının devam ettiğini görüyor olmamız her halükarda yani ne şekilde olursa olsun bizler açısından iyidir dostlar. Tabii ki bu Amerika tarafından gelen haber akışına yönelik bir hareket söz konusu. Amerika'daki rakamların biraz böyle kötüye gitmesi, doların biraz ezilmesi ne sebep oldu? Dolayısıyla baktığımızda Euro endeksi de bir yükseliş hareketi
gerçekleştirdi. Euro endeksinde 109 seviyelerine kadar tırmandığını gördük. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq hedefim hala gelmemiş. Şuradaki ikili tepe kırılımdan sonra, boyun bölgesinin kırılımından sonra %7.86'lık bir düşüş öngörmüştüm. O düşüşte 18.918-912 civarına kadardı. Oraya kadar daha henüz gerçekleşmedi ama mümkündür. Bakınız düzeltmesini, minik bir düzeltmesini gerçekleştirmiş. Bu seviyelerden yapacağı hareketleri de bakmak lazım gelir dostlar. Nasdaq tarafında bu seviyede aynı zamanda bir destek seviyesi. Bu seviye kırıldığı takdirde Nasdaq tarafında 16.743 seviyesi çok önemli bir seviye dostlar. O seviyeyi takip ediyor olacağız. Altın tarafına bakayım hızlıca. Altın tabii ATH'lara doyamıyor. Savaş riski arttıkça, global finansal belirsizlikler arttıkça altına yöneliş hızlanıyor. Altın beklentim 3251 dolar, zaten 2800 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 3251 seviyesine e, gelebileceğini söylemiştim. Benim beklentim o seviyelere kadar bir yükseliş gelmesi yönünde. Keza global ölçekte birçok finansal kuruluşun da beklentisinin 3200 dolar seviyesine kadar revize edildiğini gördük. Telegram duyuru kanalımızda anlık haber akışından faydalanmak için siz de katılabilirsiniz dostlar. Sabitlenen yorumlarda mevcut. Telegram duyuru kanalımız, haber akışlarımız, piyasaya ilişkin anlık yorumlarımız orada da mevcut. Oraya da katılırsanız faydalanmış olursunuz. Diyelim dostlar, kısa bir hatırlatma olarak. USDT dominansına hızlıca bakayım. USDT dominansın düşen trendin altında seyretmesi hala olumludur dostlar. Tabii ki kıymetli olan şey şudur ki 5.27 seviyesinin altına bir sarkma görmemiz gerekir. Bu kırılımdan sonra %5.27 seviyesinin altında bir günlük mum kapanışı görüyor olmamız bizim piyasalarda biraz daha böyle nefes alacağımız, biraz böyle yeşilli grafikler göreceğimiz zamana geçişimizin bir işareti olabilir dostlar. Ethereum'a bakayım. Ethereum'dan sonra da hızlıca altcoin incelemelerime devam edeceğim. Ethereum'da dostlar aynı Bitcoin'de olduğu gibi bir kama yapısı belirtmiştik. Bakınız, yükselecekse demiştik. Kırması lazım ki yükselsin. Lakin kıramamış. Bakınız, kıramamış. Aksine aşağı yönlü kırmış. Yani ne beklenir? Hatta retestini de yapmış burada. İlk hedef şurasıdır ki orası neredeyse gelmiş. İkinci hedef şurasıdır. Üçüncü hedef şu bölgedir. Dördüncü hedefte 1735 dolar seviyesinde geçmişten gelen bir destek mevcut. Bu desteğe kadar bir hareket gelebilir. Bu destek de kırılırsa zaten dostlar 1400 dolar civarları bizim sonraki seviyemiz olacaktır diye düşünüyorum Ethereum'da. Ethereum'u da bu şekilde takip edebiliriz. Ne soruldu? Near. İlk Near'a bakalım. Altcoin'lere geçtim dostlar. Near USD. Şöyle Near grafiğini şu şekilde tuttum. Tabii sorular varsa genel global piyasalara ilişkin onları da cevaplamak adına hızlıca aksamasın. Chat ekranına bir bakayım. Sonra hemen hızlıca Near incelememe başlayacağım. Avax coin hocam demiş. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Ormanda bütünleştim. Hocam doğayla bütünleşmek iyidir ya. Boş ver bakma yani. Kapat ekranı ya. Doğayla bütünleşmek iyidir. Ben WCoin yönetimine fena sövdüm mesaj atıp hocam. Hayırlısı olsun hocam. Halimi resimlerle gösterdim demiş. Yahu yontma taş devri gibi yaşıyorum. Teşekkürler, başarılarımız devam edecek diye cevap geldi.
Saat evren. Ay'a bakabilir miyiz lütfen? Bakarız hocam. Ay'ı da not aldım. AVAX'tan sonra Ay'a. 19 Mart'tan beklentiniz nedir? Yani 19 Mart'tan kastınız Abdullah hocam sanırım. Ee, diyorsunuz. FED faiz kararı. FED faiz kararı beklentiler sabit tutulması yönünde. Ee, sabit olacağını, sabit tutulacağını düşünüyorum ben de. FED faiz kararının. Şöyle daha çok Powell'ın ne tarzda bir konuşma gerçekleştireceğine bakmak lazım. Powell'ın konuşmaları belirleyici olacaktır. Yoksa tabii beklentiler eğer şöyle ifade edeyim, beklentiler sabit tutulma yönündeyken eğer bir faiz düşürülmesi yönünde karar verilirse piyasalar bunu olumlu karşılayacaktır. Lakin şu bellidir ki Amerika'da bir resesyon söz konusu, bir resesyon riski söz konusu ki bunu FED bile ciddiye almış. FED ciddiye almışsa bunu Amerika'da gerçekten resesyon vardır ki resesyon olduğunu zaten biz defalarca söyledik. Sadece bunun rakamlara yansımadığını ifade ettik. Amerika'da halihazırda bir resesyon endişesi var. Keza Japonya'nın faiz arttırımına başlamasıyla birlikte Amerika'nın hızlıca 50 baz puan faiz indirimlerine başlamış olması, hızlıca 50 baz puanla faiz indirimlerine başlamış olması aslında Amerika'nın zaten Fed'in zaten resesyon itirafıydı. Yani 50 baz puan indirimi orada ilk resesyon itirafıydı. Ben o şekilde yorumluyorum. Yine yarın bir faiz indirimi görürsek biz FED tarafından resesyon itirafı niteliğinde olacaktır kanaatindeyim. Piyasalar bunu olumlu karşılar diye düşünüyorum. Lakin olmaz, bir faiz arttırımı olursa hiç iyi değil. Ama olmaz. Faiz arttırım beklentisi zaten yok. Beklentiler sabit tutulmaya yönelik. Ama olur da yani tabii öngöremiyoruz, yani piyasalar o kadar belirsiz ki. Olmaz ama bugüne kadar olmamış en azından. Ama öyle bir şey olursa da hiç iyi olmaz tabii bizim adımıza. Ki yapmazlar. Murat, hocam tahsiliniz nedir demiş. Üniversite mezunuyum, mühendisim, makine mühendisiyim. Ee, ekonomist değilim. Ekonomist değilim. Onun için soruyorsanız ekonomist değilim. Ama hasbelkader bu piyasada işlem alan traderlarız. Finansal okuryazarlığımızı bir şekilde geliştirmeye yönelik işlemler yaptık. Kendimizi geliştirmeye çalıştık dostlar. Şöyle grafiğime dönüyorum hızlıca. Near'la birlikte altcoin incelemelerime başlıyorum. Evet, Near'da majör bir düşen ve yükselen trend çizmişim. Yükselen trendin kırılımından sonra zaten hızlı bir düşüş gelmiş. Şöyle hızlıca destek direnç seviyelerini belirlemeye çalışayım. Near üzerinde. Akabinde analizime başlayayım. Şurada bir desteğimiz var. Burada bir desteğimiz var. Ve sonra en önemli desteğimiz de burası. Direnç alanlarımız nerelerdir? Ona bakalım hızlıca. Şurası önemli bir direnç. Şurada bir direncimiz var. Evet. Önemli destek direnç alanlarımız, seviyelerimiz bunlardır dostlar. Evet. En son şuradaki temaslar itibariyle baktığımda, bakınız şuradaki temaslar itibariyle baktığımda anlık olarak 2.49 dolar seviyesinin üzerinde olması önemli. Lakin bu kırılırsa bir testiyle birlikte tabii minör destek alanları da mevcut buralarda ama
Major destek alanımız 1.54. 1.54'e kadar bir hareket söz konusu olabilir. Dolayısıyla bulunduğu bölgenin fiyatı tutması çok önemlidir dostlar. Lakin fiyatın dönüşüne ilişkin herhangi bir gösterge var mı şu ana kadar baktığımızda? Ne yazık ki yok. Yani bir dönüş görüntüsü görmemiz gerekiyor daha güvenli bir işlem alabilmek adına. Eğer yükselecekse bir long yönlü işlem alacaksak şayet bir dönüş görüntüsü görmemiz gerekiyor. Nasıl bir görüntü? Yeni bir yükselen dip, şu dibin üstüne yeni bir yükselen dip, yeni bir yükselen tepe hareketi görmemiz gerekiyor ki biz fiyatın dönebildiğini yani yeni bir dip yaptığını söyleyebilelim. Veyahut şöyle bir düşen kama görüntüsü oluşabilir. Şurada bir şu şekilde düşen kama görüntüsü oluşabilir. Üst bandı yukarı yönlü kırıp testini yaptıktan sonra evet fiyat buradan döndü diyebiliriz. Bu da bir dönüş formasyondur. Trend dönüş formasyonudur. Veyahut ne görebiliriz dostlar? Buralarda bir şöyle yapacağı bir hareket de olabilir. Şu şekilde bir ikili dip görebiliriz. Bu da bir veya ikili tepe. Üçlü dip görebiliriz. Üçlü dip hareketinden sonra kırılım retest bir dönüş görüntüsü oluşturur. Ya burada veya burada da gerçekleşebilir dostlar bu şekilde. Lakin ikili tepe veya ikili dip veya üçlü dip var diyebilmek için şunu ikili dip diyemeyiz ne yazık ki. Kırılım gelsin. Kırılım retestiyle birlikte ikili dip var diyebiliriz. Çünkü şu yaptıktan sonra üçlü dip yapmayacağını bilemeyiz. Kırılım gelecek ki biz evet formasyon var diyebilirim. Evet. Near'da önemli direnç alanımız 3.54 dolar seviyesi. Bu direnç kırıldıktan sonra zaten şurada bakacak olursak minör bir trendimiz de söz konusu. Aynı zamanda bu minör düşen trendinde yukarı yönlü kırıldığı anlamı taşır. Bu trend yukarı yönlü kırılıp 3.54 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketini kırdıktan sonra 3.54 seviyesini kırdıktan sonra yukarı yönlü fiyat bu bölgelerin dip olduğunu söylemek mümkün olabilir dostlar. Yükselen yapıları o şekilde başlatır. Lakin Near uzun vadede para kazandıracaksa şayet bize öncelikli olarak şuradaki majör düşen trendini yukarı yönlü kırmalı. Yani asıl para kazandıracak hareketi ondan sonra yapar diye düşünüyorum dostlar. Sonraki ürünüm neydi? Cyber. Evet, hemen grafiğine dönüyorum. Cyber SDT. Cyber'da da şöyle bir düşen trend var. Destek alanlarını çizmişiz zaten kırdıktan sonra tekrardan düşüşüne devam etmiş. Lakin şöyle bir yapı mümkün olabilir. Şöyle bir yapının takibi kıymetli olabilir. Önümüzdeki günlerde bakınız. Eğer bu kanal çerçevesinde işlem alacaksak şu an için fiyatın dip lokasyonu demek mümkündür buraya. Şöyle Fibonacci hareketine bakacak olursak zaten 1.618 tepkisi niteliği de taşıyor. Aynı zamanda bu hareket. Yani şunu yapmaz mı burada? Şöyle bir hareket tekrardan belki yapabilir. Bir ikili dip görüntüsü oluşturabilir. Dolayısıyla henüz bir dönüş görüntüsü oluşmamış. Lakin şöyle bir risk potansiyeli, risk iştahı
yüksek olan traderlar için muhtemel değerlendirilebilecek bir seviyedir şu seviye. Yani değerlendirilmiş olması gereken bir seviye imiş burası. Lakin bir dönüş görüntüsü olması gerekir daha garanti bir işlem alabilmek adına. Özellikle yani bir dönüş görüntüsü itibariyle olabilir, direkt gerçekleştireceği bir hareket olabilir. Önemli değil. Orta bandın yukarı yönlü kırılımı çok önemli. Bu kırılım gerçekleştiği anda üst banda bir hareket durumu söz konusu olabilir. O da zaten neredeyse şuradaki 3.55 dolar seviyelerine kadar gerçekleştireceği bir hareket olur diye düşünüyorum dostlar. Beyaz Saray, Trump'ın Putin'le yaptığı görüşmenin iyi gittiğini söylüyor diye bir haber, son dakika haberi olarak gelmiş dostlar. Tabii ki Beyaz Saray'dan gelen bu tarz haberler olumlu haberler. Ukrayna'daki savaşın ya da şöyle söyleyeyim, şöyle ifade edeyim. Barışın tesisi mümkün olursa biz altın tarafında biraz daha böyle durağan hareketler görürüz. Bir de bu da bizim piyasamıza bir fırsat tanır. Bizim açımızdan olumludur dostlar. Cyber hakkında söyleyeceklerim bunlar. Geçtim W. Serkan hocamın özel isteği. W'ya şuradan bakalım. Şuradan bakalım. Hocam W 1.618'de tutunuyor. Önemli bir seviye mi? Önemli bir seviye. Bir dönüş görüntüsü oluşturmuş mu? Sanki başlamış hocam. Ama teyit almak lazım. 4 saatlik görüntüde başlamış. Ne yazık ki yeterli değil. Yeterli olabilmesi için öncelikle şöyle bir hareket yapacak ki, yani şu bölgede bakınız bir direnç alanı var zaten. Bu dirence kadar bir hareket gerçekleştirecek. Buradan aldığı tepkiyi bu seviyenin üstünde tamamlaması lazım. Şuralardan, yani şu seviyenin üst bölgelerini bir yerde tamamlayacak ki evet biz burası dip oldu diyebilelim. Bir yüksek dip hareketi gerçekleştirmiş olması lazım. Yani bunu takip etmek gerekiyor ama sanki burada bir konsolidasyon, yani bir yatay seyirle hareket ettiği bir alan başlatmış görüntüsü var. Lakin bakınız burada da benzer bir alan var. Ama kırılım geliyor aşağı yönlü, tekrardan fiyat düşüyor. O yüzden anlık olarak neyi takip edeceğiz? Şu yapıyı. Şöyle bir yapıyı takip edeceğiz. Kırılım ne tarafa doğru gelirse o tarafa doğru hareketin şiddetlenmesi muhtemeldir hocam. Kritik bir alanda şu an için. Riske girilir bir alanda mı? Hayır, kesinlikle riske girilir bir alanda değil. Zira bu seviye aynı zamanda 1.618 seviyesinde kırılışının teyidi anlamı taşıdığı için 2.618'e kadar bir hareketi tetikleme potansiyeli mevcuttur. Ne yazık ki. İyi bir haber vermiş olmadım ama lakin şöyle de bir yapı var. Belki bir umut hocam. Bir umut. Bakınız güzel de bir burada da kanal var aslında. Orta bantları da kaliteli yani. Bir umut. Yani şu bölge potansiyeli yüksek, dönüş potansiyeli yüksek bir bölge olduğunu söyleyebilirim ama teyiti var mı? Yok. Geçtim hocam AVAX. AVAX benim de sevdiğim bir ürün. Elimde olan da bir ürün. 18.44, 15.96'dan tepki almış. Güzel. Güzel. Lakin 19.49 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekir dostlar. Evet. Şurada bir minik bir Tobo'ya benzer yapı var ama tam uygun bir yapı değil. Şöyle ne olursa olsun 19.49 dolar seviyesini yukarı yönlü kırmalı.
Başka çaresi yok. Başka hiçbir çaresi yok. Şöyle alt zaman dilimlerinde inceleyelim. Aynen. Alt zaman diliminde bile şu yapının yukarı yönlü kırması için gereken seviyede 19.49 seviyesi AVAX'ta. Kıracak ki en azından 23 dolarlara kadar bir harekete başlasın AVAX. Ama yani AVAX benim nezdimde riski çok daha düşük ürünlerden bir tanesidir dostlar. O yüzden yani AVAX yatırımım var, hala tutuyorum. Belli bir oranda da zarardayım. Aslında 15.96'dan alım yapılabilirmiş ama zaten çok ciddi bir zararda olmadığım için olası bir 15 yani 16 dolar seviyesinin altına sarkması durumunda, yani 10 dolar seviyeleri 9 dolar seviyelerini görebileceğinden kaynaklı olarak bir alım gerçekleştirmedim. Şu an için yani maliyetimi düşürecek kadar bir zararda değilim. Yani yakınım bu bölgelere. Şurada bir düşen trend olsa da bu düşen trend şöyle ki şiddetli yükselişleri tetikleyecek bir trend değil. Daha önemli trendimiz şuradaki kırmızı çizdiğimiz düşen trend. Bu düşen trend yukarı yönlü kırılma ile kaliteli hareketler görürüz biz AVAX'ta. AVAX'ta bile daha ATH'ını görmedi. 2021 ATH'ını bile gerçekleştirmedi, kırmadı yani. Piyasanın alacağı olan ürünlerden bir tanesi AVAX. IO'ya baktığımızda IO'da şeyin grafiğine çok benziyor. Sanki benzettim. RB'nin RB USD Evet, şuradaki hareketine benziyor. Şurada yani. IO şu an şurada. Şu kısmı görmeyin. Şu kısmı görmeyin. Şunu yapmış. IO şu an şurada. Bakınız şu kısmı görmeyin dostlar. Şöyle. Ürünler şu an şurada. 1.618, 1.414 falan bu seviyelerde yani ürünler. Dönüş görüntüsü ne yapmış? Nasıl oluşturmuş dostlar burada dönüş görüntüsünü? Bakın ikili dip yapmış burada. Bir ikili dip hareket yapmış. Kırmış, ritesini gerçek. Kırılım nerede? Kırılım burada değil. Şurada. Kırılım şurada yapmış, ritesini gerçekleştirmiş. Ondan sonra gitmiş. Nereye kadar gitmiş? Tam dirence kadar gitmiş. Yine görmemiz gereken hareketler bu tarz hareketler dostlar. IO'ya bakalım. IO. Aynı orasında şu an. Yani e, şöyle bir hareket yapsa olmaz mı? Mesela şuralarda dolandı. Bir ikili dip yaptı. Kırdı. Gitti. Nereye kadar gitti? Tam şuradaki direnç bölgesine kadar mesela. Onu da kırdı. Belki boğa piyasasına geldi. Rally piyasasına geldi. Daha da yukarılarda hype yaptı falan filan gibi. Ama şu an için bir dönüş görüntüsü yok. Kıymetli bir bölgede mi? Kesinlikle 1.618 çok kıymetli bir bölgede. Ancak grafik üzerinde dönüş görüntüsü ne yazık ki henüz yok. Pardon, yeniden ARB'ye geçtim istemeden. Tabii öncelikli olarak 1.38 seviyesi de önemli bir direnç alanı. Onu da ifade etmiş olalım. IO'da bu şekilde. Evet. Murat Powell'ın bugün bir açıklama yapması bekleniyor mu? Sanırım Powell'ın açıklaması yok hocam bugün. Emin değilim ama yok diye biliyorum. Yarın faiz kararından sonra açıklama yapacak. Saatini bilmiyorum ama. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Şimdi saatler hep karıştı. Türkiye saati, Hollanda saati. Ben Hollanda'dayım. Saatler karışıyor. Bir de Amerika'da saatler değişti falan. O yüzden yanlış bir şey söylemeyeyim. Yarın ama açıklaması var Powell. Bugün yok diye biliyorum. Retrion. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Arda SNX bakar mısınız demiş. Bakalım SNX. SNX de benim sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Elimde de var. Ama proje tarafında bir şeyler istiyor. Bir böyle atak, yani bir çalışan ekip istiyor. Projesi yoksa iyi bir proje.
Hala tutuyorum ama şu son zamanlarda üzmeye başladı beni. Hocam sizinle bir gün tatlı şiş canlı yayın yapalım. Yapalım hocam. Buyur hemen yapalım. Çok teşekkürler. Coinlere baktınız. Rica ederim hocam. Tatlı şişin yayınlarınız devam etsin. İzlemeye devam ediyorum. Sayılara bakıyorum. Size coin baktırıp kaçan giden yok. Çok var ayıptır demiş. Ya canları sağ olsun hocam. Ama siz de beğenmeye, beğeni butonuna basmayı unutmayın hocam. Baktım beğeniler de böyle düşük. Yani herhalde short'a girdim diye mi? Bilmiyorum da. Short işlemde belki o yüzden short işlemdeyim diye beğeni atmıyor dostlarımız. Yani canları sağ olsun, yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. İlla ki long'a gireceğimiz zamanlarda olacaktır. İbrahim Kenan XCN hocam demiş. İbrahim hocam XCN'ye bakayım. Kusura bakmazsan bir şey söyleyeceğim İbrahim hocam. XCN'de de short'tayım ben. Short açtığım iki ürün var. Biri Bitcoin, diğeri XCN. XCN incelemesini yaptığım yayınlardan bir tanesinde iki farklı yapıdan bahsetmiştim. Şöyle olursa long'a girerim, böyle olursa short'a girerim diye ifade etmiştim. Short'a girmem için gerekli uygun koşullar oluştu. XCN'de de anlık olarak short'tayım dostlar. Şöyle sevdiğim göstereyim, hatta ekranda göstermeye çalışacağım. Evet. Galeri. Görünür mü bilmem. Sanırım görünmeyecek ama. Nasıl yapalım? Evet. Görünüyor mu? XCN short 8x %43 şuraya göründü herhalde. Evet. XCN'ye de bakalım hocam, not aldım. Rica ederim. Suat hocam. Rica ederim. Hocam sizi kısa zaman önce fark ettim ama seviyorum insan olarak. Eyvallah hocam. Sağ olun. Cansınız. Teşekkürler. Teşekkürler, cansınız. Evet, ne soruldu? SNX ve XCN. Onlara bakalım. Yayınımda bir yandan kontrol edeyim, bir aksaklık oluşmasın. Evet. SNX USD. Bazen Serkan hocam ifade etti ya, millet bu coin'e baktırıp gidiyor falan diye. Acaba coin'e bakmayan yayıncılar bir yandan da haklı mı diye düşünmüyor değilim. Neyse. Canları sağ olsun ya herkesin. SNX çok önemli bir yerde. Çok da güzel bir yerde. Çok da tatlı bir yerde. Çok da ciciç bir yerde Serkan hocam SNX. Kim sordu? SNX'i kim sormuştu? Serkan hocam siz sormadınız herhalde. Arda hocam sormuş SNX. SNX Arda hocam sormuş. Arda hocam SNX çok güzel bir yerde. Yani benim SNX maliyetim bunun üstlerinde, şuralarda maliyetlendim ben yanlış hatırlamıyorsam. Maliyetlerim şurası. Buradan ekleme yapabilirim. SNX benim canımı sıktı. Yaptığı bir takım şeylerden kaynaklı olarak gevşek çalışmalardan kaynak, ekibiyle alakalı. Yani ağında, hatta bakalım ya defilamada bu defilama mevzusu şeyinler üzerindeki para akışı mevzusu bizim Hasan Hoca'nın konuları daha çok. O uzmandır bu konuda.
Entity. Bakınız. Para yok ya. Para yok. Şeyde para yok. A'da para yok. Ve düşüyor. Gitgide düşüyor. Bu da can sıkıcı oluyor yani. V3'te biraz hareket var mı? En azından yatay seyir. Purpose volume diyelim. Sabit. Son zamanlarda vadeli tarafta biliyorsunuz sentetik bir DeFi projesi. Vadeli işlem açmaya da olanak sağlayan bir merkeziyetsiz borsa. Sentetik. Yani genel olarak şuradaki yani ağ üzerindeki kitle varlıkların paranın az olması benim canımı sıkıyor. Biraz daha böyle hareketlilik lazım ama grafik olarak, teknik olarak çok da güzel, çok da tatlı bir yerde şu an için. Şuraya bakacağım. Az önce baktım mı ben buna? Bakmadım herhalde. $1.414. Çok da güzel bir yerden tepki almış. Lakin ben ne yaparım? Şunu yaparım. Ekleme yapar mıyım? Yaparım SNX'i bu bölgeden. Ama ne şartlarda yaparım? Şurada bir dönüş görüntüsü oluşsun. Bir kırılım göreyim şurada. Şunun retestinde yaparım. Gerekirse bu seviyeden daha yüksek bir seviye olur ama yaparım. Ya bakınız dönüş görüntüsü. Kırılım geliyor. Bakın dostlar kırılım geliyor. Retest yapıyor. Yükseliyor. Dönüş görüntüsü demek budur. Benzer bir hareket. Ki dönüş formasyonu oluşuyor. Burada da benzer bir yapı oluşsun. Kırılım gelsin. Belki trend teması mı olacak? Trend kıracak. Artık yeni ATH'lara mı gidecek? O zaman bakarız. Ama eklememi ben öyle bir görüntüden sonra yaparım. SNX için söyleyeceğim budur dostlar. 74-75 senti de kırmasın aşağı yine tabii ki. XCN USDT. Bu arada dostlar ya sorayım. Yorumunuzu alayım. Sizin yorumlarınız da kıymetli. Çok önemli. Olumlu veya olumsuz bir yorumunuz varsa onu da bildirirseniz sevinirim. Tabii siz izleyen siz olduğunuz için dolayısıyla sizin beğenip beğenmemeniz önemli. Siz beğenirseniz devam eder, beğenmezseniz değiştiririz. Çok önemli değil belki ama en azından böyle görsellik katması açısından olumlu yani belki biraz profesyonel bile katıyor olabilir. Yeni intro yaptım videoda yani tabii ücretli de yaptırdım aslında o introları ama çok beğenmedim. Sonra kendimi revize ettim. En son hali bu yayınla da giriş yaptım intro. Bir değerlendirip yorum yaparsanız hocam şu iyi şu kötü falan veya şu değişsin şöyle olsun şeklinde yorum yaparsanız en azından o şekilde revize edebilirim. O şekilde devam ederiz. Sizin isteğiniz çok daha önemli, kıymetli. Evet. Şöyle ki XCN'de short'tayım demiştim. XCN'de şöyle bir yapı görmüştüm. Tekrardan günlüğü açayım ben. Şu kırılımı görmüştüm XCN'de. MACD'de. Şu kırılımı görmüştüm. Bu kırılım demiştim ki trend yukarı yönlü kırarsa teyit olur. Long'a girilir demiştim. Lakin olmadı. Yani buradaki kırılım MACD'de devam ediyor ama bunun aynısını şeyde görmedik. Grafik üzerinde görmedik. Ne yazık ki. Şöyle aynısını. Keza bakın RSI tarafında da eziliyor. RSI'de eziliyor yani. Dolayısıyla short işleme daha uygun gibi göründü bana. Short işlem aldım. %50'sini şu bölgede kapatmak üzere işlem emir girdim. Geri kalanı ise dostlar şu bölgede kapatmak için emir girdim. Gelir gelmez bilmiyorum.
Ama şuradaki imbalansif hareket beni korkutmuyor değil. Yani 0.010 yani şuradaki seviye 10.429 seviyesi. Şuradaki seviye aşağı yönlü kırılırsa buradaki yükselişi doldurur gibi geliyor bana. Şuraya kadar fiyatı doldurur gibi düşünüyorum. Ki bakınız, pardon, geçmişteki temaslar da orayı işaret ediyor. Yani bu tarz ani yükselişler doldurulabiliyor. CME vadeli grafiklerde ifade ediyoruz ya, gap boşlukları diye. Bu da bir gap boşluğu denilebilir buna da. Yani bu 7.24 açık bir piyasada gerçekleşmeyen bir grafik olsaydı burası boşluk olarak görürdük. Gap olarak görürdük biz burası. Dolayısıyla kapatılabilir. Yani böyle bir short fırsatı yakalama potansiyeli gördüğüm için öyle bir short'a girdim dostlar. Bunda da. Olur olmaz bilmiyorum. Ama %50'sini her halükarda buraya kapatmak üzere bu bölgede girdim. Zaten kapatırsam, buraya gelirse ve kapatırsam stopumu da girişe çekerim. Sonra sallah gelim artık. Gelir gelmez bakarız. Hakan Çakmak. İğnece bakabilir misiniz hocam? Bakalım, İğnece de var elinde. İğneceyi de beğeniyorum. Proje olarak beğendim projelerden. Ama o da yavaş kaldı çok. Ne yazık ki yavaş kaldı. İğnece almıyorum, satmıyorum. Niye almıyorum, satmıyorum? Zaten alış maliyetim 6.8'di. Maliyetimi çıktım. Elimde kalan maliyetim daha 40 dolarlardayken çıktım ben. Hala kârda elimdekiler ki bedava bırakmış oldum elimdeki injektiflere. Dolayısıyla herhangi bir satış yapmadım injektiflerde. Artık ATH yaparsa o zaman değerlendiririm. Yani uzun vade yatırım olarak değerlendirdiğim ürünlerden bir tanesi. Bu piyasada ilk defa WCoin'de içeri kaldım. Bahtım bağlandı. Benim kesin of demiş Serkan hocam. Kısmet hocam. İnşallah döner. Yani bir W görüntüsü oluşturup orada döner yani. Niye dönmesin? Bir Bitcoin'de görelim biz asıl dönüş hareketini. Ondan sonra gerisi bir şekilde gelir hocam ya. Hallederiz. Olmadı oradan çıkarız. Başka ürünü alırız. Sıkıntı yok. Bir şekilde zararımızı kapatırız diye düşünüyorum. Yaşar Soy. Batık bitik mahvolduk hocam. Ether hayatı 100 TL gelmez. Ether de bakalım hocam. Battık bittik yok hocam. Nefes alıyorsak, hayat devam ediyorsa bir şekilde umutlarımızı canlı tutmak zorundayız. Ether fi. Ondan not aldım. Yani tamamını mı kaybettik paranın? Yani ay sonunda ödeyeceğimiz kredi kartı borcu parasını mı kaybettik? Yapacak hiçbir şey yok. Nefes alıyorsak çalışacağız, kazanacağız ya gerekiyorsa. Psikoloji önemli dostlar. Psikolojiyi bir şekilde ayakta tutmanız lazım. Hatalı bile işlem almış olsanız, yanlış bile yapmış olsanız bu piyasada bir şekilde paranızı kaybetmiş de olsanız ne yapacaksınız? Çalışacaksınız, kazanacaksınız. Yapacak hiçbir şey yok. O motivasyonu sağlamanız gerekiyor kendinizde. Tahsin Boyekin. Peanut Coin nasıl hocam? Bir inceler misiniz? Bakalım hocam. Peanut'a da bakalım. Not aldım. Hakan Çakmak. VL'de bakabilir misiniz? Hocam VLD'ye bakalım. Ama daha injektife bakamadık. VLD'ye de bakarız. Sıkıntı yok. Hemen geçiyorum grafiğime. İnjektif. Benim hazır bir grafiğim vardı injektifde. Buna bakalım. Ama hızlıca gördüm. Bu da çok kıymetli bir
Destek alındı sanki. Yok. Onu kırmış. Desteğini kırmış. Ne yazık ki. Şurası. Şöyle. Kırmış. Retest atmış. Hoş değil. Hoş değil. Hoş değil. Injektif'te dostlar $4 seviyelerini görebiliriz. Tekrardan. Yani şu seviyeleri gösterebilirler bize. Yani yükselen bir kanal var gördüğünüz üzere. Bakınız kanal orta bandına. Kanal orta bandı nerede? Tam görünmeyebilir. Ekranda şu şekilde. Kesik çiziyor. Bakınız kanal orta bandını kırdıktan sonra kırmış, retestini yapmış, düşmeye devam ediyor. Yani şu seviyelere tekrardan getirebilirler. Güzel de bir yatırım fırsatı olur mu? Olur. Yani buradan tekrardan kanal üst bandına yapacağı bir harekette mesela dostlar 19-20x kazandırıyor yani. Az buz bir şey değil. Keza hele ki bu kanalı yukarı yönlü kırsın var ya, Injective'den benim ya o yüzden uzun vade yatırım olarak değerlendiriyorum. Yoksa kalite olarak iyi bir proje olduğunu düşünüyorum Injective. Şu an için ama şu kırılım pek hoş olmamış. Şöyle mum kapanışlarına bakacağım ya. Tam hatalı bir çizim yapmak istemiyorum. Şöyle sileyim tekrardan. Bakalım şuna. Hatta mıknatısımı da açayım. Şimdi hangi seviye daha kıymetlidir? Bu seviye mi? Şu seviye mi? Şu seviye. Bıraktım böyle kilitledim. Tekrardan geçtim mum grafiğime. Tehlikeli. Tehlikeli. 1.618 üstünde 1.414 tepki almış gibi duruyor. Yani bu seviyelerde yani bu bölgelerde bir dönüş görüntüsü oluşturması lazım ki biz hiç $4'ları görmeden yukarı yönlü hareketimizi başlatalım. Böyle bir görüntü dostlar. Yani bunda asıl beklediğim benim neydi? Şuradaki kırılım devam edecek. Bir çanak kulbun devamı kırılım gerçekleşecek falan ama market tamamen döndü. Ayıya döndü yani altcoin'ler özelinde. Bir rally hareketi ne yazık ki gelmedi. Ether de sevdiğim ürünlerden bir tanesi. USD. Özellikle Ethereum staking haberi geldikten sonra Ethereum ETF'inde LDO, Ether gibi ürünler kaliteli yükseliş hareketine başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Orta band temasına bakıyorum dostlar. Orta band temasları, tepkileri önemli. Şöyle bakınız. Şöyle bir kapısını kapatayım. Şuradaki temaslar, şuradaki temaslar mesela. Şu temas, şuradaki temas. Şöyle orta band temasını oturttuğunuz an güzel bir kanal yapısı vardır demektir. Bakınız alt teması da çok güzel oturdu. Yani şu olabilir. 1.618'e kadar bir hareket gelir veya gelmez. Bilemiyorum ama bir daha çizeceğim ben şunu. Sanırım ben ters. Tamam. Tamam. Bu şuradaki trend temelli Fibonacci'si. Ben şurada yeni bir Fibonacci çizeyim. Şu trend temellimi gizleyeyim. Kafa karıştırmasın. Evet. Çok da güzel bir yerde. 1.618'den dönmüş. Tam yani
Fibonacci böyle çalışıyor işte çalışını. 1.618'den tepki almış ama dönüş görüntüsü görmek lazım. Şunu da yapabilirler yani. Buralarda şu şekilde bir dönüş görüntüsü oluşturması mümkün müdür? Mümkündür. Terfi. Peanut sonraki ürün. Peanut USD. Peanut hiç sevmediğim bir ürün. Meme coinleri sevmiyorum dostlar. Hype zamanında meme hype yaptığı zamanda vadeli tarafta değerlendiriyor muyum? Evet değerlendiriyorum. Değerlendirdim mi geçmişe? Değerlendiriyorum. Ama genelde yatırım olarak sevmiyorum. Elimde hiç meme coin yok. Spot olarak bakıldığında. Destek direnç bölgesinden tepki almış. Destek seviyesi 14 cent seviyesi dostlar. 14 cent seviyesi tutmadığı takdirde bu ürünün gideceği yer 0.8 cent civarı. 0.08 civarı. Eğer 14.35 cent yani şu seviyeyi aşağı yönlü kırarsa oraya doğru bir hareket gerçekleştirir. O da şu anki bulunduğu noktadan %50 bir zarar daha yazması anlamı taşır. Diğer ürün VL'de. VL'de de kaliteli bir ürün. Lakin enflasyonu benim pek hoşuma gitmiyor. Gerçi Ether.fi'de de bir enflasyon yok değil. Ether.fi'nin enflasyonu da çok hoşuma gitmiyor. Ether.fi'de de ciddi bir enflasyon var. Ama yine de Ethereum staking haberiyle birlikte hype alacaktır diye düşünüyorum. VL'de. VL'de de benzer bir bakınız düşen kanal yapımız var. Bunda da orta band temasları çok güzel. Bir dönüş görüntüsü yani ürünlerin hepsinin dönüş görüntüsü ihtiyacımız var dostlar. Bu da daha dönüş görüntüsünü oluşturamamış. Dönüş görüntüsüne ihtiyacımız var. Kırılımla belki bir dönüş görüntüsü oluşabilir ve en azından kanal üst bandına kadar bir yani şuradan girilen işlemde kanal üst bandına doğru bir hareket yapacaksa bile o bile %150'ye yakın bir spot kazanç sağlıyor. Çok da güzel bir kazanç. Spot %150 çok ciddi, çok güzel. Ki üst band kırılırsa %150 çok gerilerde bile kalabilir tabii. Emre Karahan. Hocam Stark bakar mısın rica etsem? Tabii ki bakarım. Stark. Evet Stark. Stark'a bakayım. Stark'tan sonra Mustafa Ceceli'yi affettin mi? Ne alaka? Anlamadım Pelin Hanım. Mustafa Ceceli. Başka birisiyle karıştırdığını sanırım. Anlayamadım. Ya da unuttuğum bir mevzum var. Hatırlatırsanız sevinirim. Şöyle Stark'a baktıktan sonra bir şeye bakalım dostlar. On-chain tarafına bir bakalım. Bitcoin'de. Bakalım Bitcoin ayı tepesini, boğa tepesini yapmış mı, yapmamış mı? 2025 döngüsel hareketinde. Stark USDT. Binance'ten bakalım. Aynı görüntü. Bakınız aynı görüntü dostlar. Dönüş görüntüsüne ihtiyacınız var. Dönüş görüntüsüne ihtiyacınız var. 1.618 tutuyor. Altına sarkmış. Kanal teması. Kanal alt bandı teması. Altına sarkmış ama 1.618 seviyesinin üstünde şu an için. Bir dönüş görüntüsüne ihtiyacımız var. O da şu şekilde olabilir mi? Olabilir. Kırılım geldi. Retest attı. Yukarı. Mümkün müdür? Mümkündür. Yani bu da mesela yani en azından ürünler bu hareketi
Ne kadarlık bir sürede yapabilirler? 2 ay, 3 ay falan gibi bir sürede yapabilirler diye düşünüyorum. Çünkü bütün ürünlerde benzer yapıda çok dönüş görüntüsünü başlatma lokasyonu gibi hissediyorum. Yani önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde, o 2 aylık süre içerisinde de Bitcoin'de bir akümülasyon alanının içerisinde olabileceğine dair bir görüşüm var. 92-71 arasında. Yani o süreci atlattıktan sonra sanki biraz daha böyle Bitcoin'in boğa rallisi, yani rally hareketi başlatarak altcoin'lerde de ufak ufak yükselişler göreceğimiz zamanlar gelecek diye düşünüyorum. Neyse yani bu zamansal yorumlar tamamen şeydir dostlar, biraz böyle fantazi tarzdadır. Yani zamansal olarak bir öngörüde bulunmak hem doğru değil hem mümkün değil çok fazla. O yüzden daha çok böyle destek direnç itibariyle yaptığımız analizlere önem vermek gerekir. Şöyle Check on Chain tarafında Check on Chain P-Cycle indikatör. Aynen şu. Bakınız dostlar, her yayında neredeyse ifade etmeye çalışıyorum. Bu grafiğin inceliklerini anlatmaya çalışayım. Yani 2012 yılından günümüze kadarki Bitcoin'i döngüsel hareketlerini çok güzel bir şekilde ortaya koyan bir grafik dostlar. Grafiğin önemli noktası 111 günlük hareketli ortalama SMA, 350 günlük SMA. 150 günlük SMA, 350 günlük SMA yukarı yönlü kırdığı andan itibaren bakınız kırmızı baklava dilimi şeklinde işaret koyuyor. Kırılım. Aynı zamanda turuncu, gördüğünüz gibi turuncu şeyler var. Ne denir buna? Bulut denir. Turuncu bulutlar var. Turuncu bulutlar bakınız turuncu bulut olduğu takdirde Bitcoin'in tepe lokasyonu, bölgesel tepe lokasyonu olduğunu görüyoruz. Turuncu bulutlar Bitcoin tepe lokasyonu. Bunu da koyduk. Ne var? Mavi bulutlar. Bakınız mavi bulutlar. Mavi bulutlar da aynı zamanda ne görüyoruz? Bitcoin'in dip lokasyonları. Dip lokasyonları. Yani mavi bulut bittikten sonra bir daha yeni bir dip görmemiş. Bakın yeni bir dip görmemiş. Aynı zamanda turuncu bulut bittikten sonra yeni bir tepe görmemiş. Bakınız yeni bir tepe görmemiş. Şurada var yeni bir tepe ama onu da sinyalini işaretini vermiş zaten. Nerede vermiş? Şurada vermiş. Onu da açıklayacağım. Ki 2010 yani 2017 yılından bile önceki yıllar olduğu için daha böyle volatil piyasalar. Bitcoin daha o zaman kimse tarafından bilinmiyor neredeyse. Öyle bir dönem. Dolayısıyla manipülatif hareketlerin çok daha mümkün olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Bir de mor bulut var dostlar. Görüyorsunuz. Ve mor bulut sıfıra indiği zaman Bitcoin tepe yaptı nokta. Bitcoin mor sıfıra iniyor, Bitcoin tepe. Mor sıfıra iniyor, Bitcoin tepe. Mor sıfıra iniyor, Bitcoin tepe. Aynı zamanda mor tepede, Bitcoin dipte. Mor tepede, Bitcoin dipte. Evet. Şöyle ki anlık olarak baktığımızda bunları hesaba kattık. Günümüze bakalım. 3 kriter belirlemiştik. SMA 111, SMA 350 yukarı doğru kesecek. Son ayı dibimizden sonra öyle bir görüntü var mı dostlar? Döngüsel hareketlerden bahsediyoruz. Yani 4 senelik döngüsel boğa tepesi, rally tepesi. Yani her maviden sonra bir turuncu görmüşüz biz. Her maviden sonra, her ayı dibinden sonra bir boğa tepesi görmüşüz yani. Bu ayı dibinden sonra bir boğa tepesi görmüş müyüz dostlar?
Bir turunculuk görüyor musunuz burada? Ne 111 350'yi kırmış, ne turuncu oluşmuş, ne bakınız mor sıfıra gelmiş. Tepede yapmamış. Tepede yapmamış. Yani pardon, sıfırda yapmamış. Sıfırdan sonra bir tepede yapmamış. Yani biz döngüsel hareketleri bitirdiğimize dair bir görüntü de yok burada. Şu an için şu yükselişin ceremesini çekiyoruz burada. Bu biraz böyle yataya bağladıktan sonra, biraz daha düşüşe başladıktan sonra biz Bitcoin'de yükselen hareketler göreceğiz diye düşünüyorum. Şöyle ki 111 günlük hareketli ortalamanın altına sarktık dedik ya. Bakınız burada da sarkmış. Tekrardan üstüne çıkınca şiddetli yükseliş hareketleri başlamış. Burada da sarkıyor. Hatırlayın. Tekrardan üstüne çıkınca retestini atıyor. Yükseliş hareketine başlıyor. Burada da bir süre daha böyle oyalanacak gibi düşünüyorum. O da beklentim 2 ay falan sürebilir önümde. Dostlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani bu benim nezdimde çok kıymetli bir indikatör on-chain tarafında. Çok güzel gösteriyor yani genel yapıları. Sizler de tabii ki inceleyebilirsiniz. Bu halk Ceceli'yi affetti demişti Hakan Ural bir programda. Sen affettin mi anket yapıyorum demiş. Valla konuyla alakalı hiçbir bilgim yok hocam. Yani televizyon seyretmiyorum. Türkiye'de de yaşamıyorum. Türkiye'nin magazinsel haberlerine de hakim değilim. Hiç. O yüzden anketinize negatif veya pozitif bir cevap veremeyeceğim. Nötr. Ekrem Razgat. USDT dominansı 5.57 geldiğinde karını alacağım. Olabilir. Olabilir. Ethereum lütfen demiş Serdar. Serdar, kıymetli Serdar, siz şu BlackRock'ta çalışan Serdar değilsiniz umarım. O musunuz yoksa? Ethereum'a baktık ama bakarız. Hocam bir şey soracağım demiş Emre Karahan. Son olarak geçmiş boğa sezonlarına bakıldığında hiçbir coin 2 TL'nin yarım TL görmüş müdür hocam? Mesela şimdi evet. Onu daha önce de sormuştunuz. Evet demiştim. Görüldü hocam. Yeni görüldü. Trump coin mesela en son. Çok daha şiddetlisi görüldü. Ay'a girip 75-73 yatay gitme ihtimali var mı? 70 dolarlar ayıdayız mıyız şu an? Kitabi bilgi itibariyle ayıdayız. 111 günlük hareketli ortalamanın altında olduğu için. Yani boğadayız diyemiyoruz. Ama döngüsel bazda, sezonsal bazda yani bir yorum yapacaksak tabii kitabi bilgilerin dışına çıkmamız lazım. Çünkü öyle bir piyasada değiliz. Bitcoin 2025 boğa sezonu tepesini gördü mü? Az önce incelediğim ekranda da olan P-Cycle Top indikatör çerçevesine baktığımdaki geçmiş hareketleri çok net bir şekilde ortaya koymuş olarak gördüm. Yani siz de inceleyin. E, Yani check on chain'de P-Cycle Top indikatör şeklinde aratırsanız bulursunuz. Çok kıymetli. Buraya baktığımda henüz böyle bir hareket görmüyorum. Yani yeniden belki olmaz mı? Olabilir. Yani bozulmaz mı döngüsel hareketler? Tabii ki bozulabilir. Yani belki 2025 boğa piyasasında bir ATH göremeyeceğiz. Yeni bir rally tepesi göremeyeceğiz. Bilemeyiz. Ama gördük mü? Şu grafiğe bakıyorum. Gördüğümü düşünmüyorum. Veriler bana Bitcoin boğa tepesini yaptı demiyor ne yazık ki. Yani ne yazık ki değil ilk. Ayıya girdik açıkladılar demiş. Kim açıkladı hocam? Ya kitabi olarak ayıdayız zaten. Onun itirazım yok.
Hakan Ural'a katılıyor musun? Hakan Ural kim onu da bilmiyorum ki. Bütün cahilliğimi de ortaya koydun. Pelin Hocam. Aman aman yok gerek yok. Ya Pelin ne diyorsun kaybol demiş. Yok yok. Kaybolmasın. Koyun cenderli kasap et derdinde. Dostlar Stark'a baktık değil mi biz en son? Ya? Evet. Yani en son incelemiş olduğum on-chain verisi P-Cycle Top indikatör benim de stratejimi üzerine konumlandırdığım bir indikatör. Yani aslında sırrımı paylaşıyor gibi hissediyorum sizle. Çalışır çalışmaz, geçmişte çalışmış, bundan sonra çalışacağı anlamı e, vermez bize. Ama büyük bir işarettir. Başka türlü analiz yapma imkanımız yok. Geçmiş yaptığı hareketlere bakarak gelecekte ne gibi hareketler yapabilir noktasında bir takım analizler ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla gelecekte de aynı hareketini, aynı döngüsel hareketini devam ettirmesine yönelik beklentim benim şiddetli bir şekilde devam ediyor. Altlara giriş var mı hocam? Demiş Abdullah Aydoğan. Bitcoin dominansına bakarak anlayabiliriz onu. Bitcoin dominansını da incelemedik. İnceleyelim. Altlara giriş var mı? Şöyle. Altlara giriş yok. Adders grafiğine baktığımda. Ama altlardan çıkış da yok. Bitcoin düşüyor sadece şu an. Altlardan çıkış da yok. Çünkü Bitcoin düşerken genelde dominansın yükseldiğini görürdük biz. Böyle bir hareket altlarda çok ciddi ezilmelere sebep oluyordu. Yani altlar ezildi daha ne kadar ezilecek yeter de yani ezilir mi? Ezilebilir tabii ki ama yani zaten satanı sattı. Yani satıcısı kalmadı altların. Birçok altcoin'de de satıcı pozisyonda kalan trader kalmadı artık yani. Satan sattı artık. Satan sattı gitti. Yani alış bölgelerinde olabileceğimizi düşünüyorum ben. Teyidimiz var mı? Yok. Dönüş görüntüleri görmemiz gerekiyor. Birçok üründe de yani dönüş görüntüsünü oluşturmaya yönelik emareler görüyorum. Oluşturmuş mu? Daha oluşturmamış. Oluşturduktan sonra çok daha kıymetli, çok daha böyle garanti bir şekilde spot yatırım yapma alanları olarak değerlendireceğimiz bölgeler olabilir bu bölgeler. İnceliyor olacağız. Buradayız. Tekrardan bakacağız. Evet. Hocam acaba kalan parayla fanlara geçsek. Fan tokenlara. Fanlarda fan tokenlara ilişkin bir çilizde değerlendirme yapmayı düşünmüyor değilim aslında ama tamamıyla fan tokenlara geçmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. O da şeyden dolayı en son Beyaz Saray'da yapılan Bitcoin zirvesinde FIFA token'ın duyuruluşu yapılmıştı hatırlarsınız. Hatta orada bir kupa gibi bir görsel vardı. Dolayısıyla önümüzdeki sezon yine bir fan token hype'ı gelebileceğini düşünüyorum ben. O yüzden bir çiliz değerlendirmesi var aklımda. Yapmadım şu ana kadar. Herhangi bir fan token'a yatırımım da yok şu an için. Ama aklımda ufak bir miktar değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Cyberhouse. Hocam mübareke girelim mi? Demiş. Vallahi kime gir veya girme demem. Bu mübarek yeni bir token mı çıkmıştı? Mübarek adında. Sanırım kim? CZ mi yatırım yaptı buna? Bir meme coin kategorisinde sanırım. Ben meme coinlere spot yatırım yapmıyorum hocam ya. Şu an için.
uygun görmüyorum. Siz yaparsınız, yapmazsınız, karar sizindir. Çünkü hype gelir mi? Gelir, bir bakarsınız bir gecede 10x, 20x, 50x yapar mı? Yapar yani. O yüzden onun vebaline de girmek istemem. Yani denemek istiyorsanız miktarınızı küçük tutabilirsiniz. Yani risk yönetimi açısından bakıldığında. Malın mülkü yığmamak lazım bu tarz ürünlere. Hocam benim kuzeni kandırmışlar. 500 bin TL'lik pep aldı. Eyvah. 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 Eyvah yine eyvah. Yüzde kaç zarardı hocam şu an? Nisan'da yükselme ihtimali var fanlar. Şeyden dolayı mı hocam? Kupa dönemleri olduğu için mi? Futbol çok takip edemiyorum. Yazarsanız. Bir şey mi var Nisan ayında? Onu konuşalım. Ama yoksa bu FIFA token mevzusundan dolayı geçtiğimiz yayınların bir tanesinde konuşmuştuk. Zirveden sonra gerçekleşen yayında konuşmuştuk. Hasan hocam da buradaydı o zaman. Hasan hocamla birlikte değerlendirdik. Yani fan tokenlara ilişkin bir şey gelebilir diye. O yüzden bir çiliz değerlendirmesi yapmak istedim ben kendimce. Hem de tepeden aldırmışlar. 2 ay önce 60 bin TL kaldı. 500 bin. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Dostlar şunu söyleyeyim ya. Beni de dinlemeyin. Yani ben bazen söylüyorum ya, al şu ürünü beğeniyorum falan, şu ürün hoşuma gidiyor, bu üründen elimde var falan diye. Beni de dinlemeyin. Ben bugüne kadar mesela kazandığım ürünlerde nasıl kazanç sağladım biliyor musunuz? Yani ben de birilerini takip ediyorum. Yani piyasada farklı içerik üreticilerine bakıyorum, traderlara bakıyorum, Twitter'da takip ettiğim kişiler vesaire var. Onların pozisyonlarına bakıyorum. Yani piyasaya bearish mi bakıyorlar, bullish mi bakıyorlar. Onları takip ediyorum, yorumlarını inceliyorum. En azından kendimi zenginleştirmek adına, ekstra bir görüş edinmek adına bunları ben de takip ediyorum. Ee, Benim de belli kişilerin böyle beğendiklerini ifade ettikleri ürünlerde değerlendirme yaptığım ürünler oldu. Lakin şu zamana kadar hangi üründen çok para kazandın diye bir soru soracak olursanız bana, hangi ürünü ben kendi araştırmamla almaya karar verdiysem, yani araştırmamı kendim yaptıysam, gerek temel araştırmamı gerek teknik analiz araştırmamı kendim yaptıysam, o üründen en fazla karı elde etmişimdir. O yüzden siz de kesinlikle burada, ben sadece şuna bakabilirsiniz. Yani ekstra bir görüş açısından ben piyasaya nasıl inceliyorum? Benim e, özellikle yatırım psikolojisi konusunda nasıl bir hareket, tarz, tavır içerisindeyim? Nasıl hareket etmek doğru olabilir? Noktasında belki sizler kendiniz açısından belli nüanslar yakalayabilirsiniz. Ancak ürün belirleme noktasında kesinlikle o ürünü kendi araştırmanız çerçevesinde edinin. Yani en kaliteli karı da bence o şekilde kazanacaksınız. Ben bugüne kadar öyle yaptım. Size de nacizane tavsiyem o olur dostlar. FIFA milli takım gelecek yıl yükselir. Olabilir hocam ya. O şey, biraz futbol ilgisi de gerekiyor. O konuda çok alakam yok. Ama bir hype gelebileceğini düşünüyorum hocam ya. Ama kesinlikle tamamını fanlara yığmak doğru olmayabilir ya. Bir miktar risk alınabilir. Çünkü orada bir parıltı hissediyorum. Ama tamamını yığmamak da lazım. Belki şu olabilir. Bir hype dönemi denk gelir. Bir sektörde hype yaşanır. O sektör hype'ını tamamlar. O hype'tan faydalandık diyelim. Kar satışları yaptık. Elde ettiğimiz bir nakitle mesela fan tokenlarda bir değerleme görmediysek, hala
o potansiyel devam ediyorsa oradaki yatırımımızı diğer taraftan elde ettiğimiz karları kaydırarak arttırabiliriz. Ama şu an elimizdeki nakiti full yığmak bence doğru olmaz. Sadece fan tokenlar için değil, diğer alanlar için de aynı şey geçerli. UCL yarı final maçları var. Daha sonra büyük... Anladım hocam. Tamam. Yani evet, fan tokenlar bu tarz zamanlarda yükseliş yapabiliyorlar. Özellikle takımların bir de başarılarıyla vesaire yükseliş yapabiliyorlar. Hocam TIA'ya bakar mısınız demiş. Bakalım TIA'ya. Yusuf Tat. Hayrettin Uçankuş. İyi yayınlar güzel abim demiş. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Cemil İnce. Naçizane bir bilgi. Haftalık grafik üzerinde MA50 inceleyin. Şu an 75 binlerde, altında long almak isteyenler için dikkat. Öyle mi? Güzel. Güzel. Güzel bir bilgi. Evet. Ben 70 binlere kadar bir düşüş olabileceğini düşünüyorum hocam. Orada likidasyon var. Şu an short'tayım zaten ben de. 84 bin. Yanlış söylemeyeyim. Aman rakamı yanlış söylemeyeyim. Bir daha bir bakayım dostlar. Evet. Kaçtan girmiştik? 84.499'dan 15x bir Bitcoin short'um var. %50 karda anlık olarak. 80 binde %50'sini kapatacağım. 76 binlerde kalan %50'sini kapatacağım. Geri kalanında 70 binlere bir hareket gelirse orası için saklayacağım. Tabii ilk kar aldığımda stopumu girişe çekeceğim. Stopum da %-30 liraya da stop olacak şekilde de bir stop koydum. 21 gram. Hocam bizim insanımız tek sıkıntısı, genel olarak konuşmuyorum ama birçoğunda buhar, açgözlülük, kar görünce anlayı bilmiyorlar. Ondan sonra dibe gidiyor. Ben zarardayım diyorlar. Evet hocam. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Şu kripto artık benim intihar seviyem olacak. Allah billahi çok. Hocam aman hocam. Aman diyeyim hocam. Aman diyeyim hocam. Fırsat hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman bitmez. Yani şöyle çok ciddi bir meblağ kaybetmiş olabilirsiniz. Yani gerçekten umutlar tamamen yıkılmış olabilir. Hayattan, hiçbir şeyden zevk almıyor olabilirsiniz ama yani baş edemediğiniz noktada kesinlikle psikolojik destek alın. Ya nefes alıyorsunuz hala. Hayat bir şekilde devam ediyor. Yani bu hayatta zaten geldik, en fazla 70-75 ortalama insan ömrü. Kimin ne zaman öleceği belli olmaz tabii ki de, ortalama insan ömrü itibariyle. Zaten 70-75 yıl yaşayacağız, gideceğiz. Daha yani bırakın bir 75 yıl sonrayı, bir yıl sonrasını bile hatırlanmayacağız. Yani bir yıl sonra bile e, öldükten sonra bizi çok az insan hatırlayacak. O yüzden yani bir şekilde bu hayatta mutlu olmaya başarabilmek lazım. Yani hata yapmış olabilirsiniz. Hatalarınızdan ders çıkartın. Bir sonraki hamlelerinizde hata yapmayın. Baş edemiyorsanız kesinlikle psikolojik destek alın. Profesyonel destek alın. Yani ama bu piyasada hiçbir zaman fırsat bitmez. Kaybetmişsinizdir, mislini kazanacağınız fırsatlar gelir. Umudunuzu yitirmeyin o yüzden. Ha, olmadı mı? Beceremiyor musunuz? Size göre değil mi? Çıkın piyasadan ya. Çıkın piyasadan. Çalışıp kazanırsınız ya. Kazanma sadece burada olmuyor. Sadece borsadan para kazanılmıyor. Çalışarak, emeğinizle para kazanırsınız. Ne olacak? Ne olacak? Herkes bu şekilde kazanmıyor mu? Yetmiyor mu? Kendinizi geliştirin. Kendi niteliğinizi arttırın. Maaşınızı arttırmayı deneyin yani. Yaklaşımınızı değiştirin. Hayata karşı yaklaşımınızı değiştirin. Yani bir şekilde önemli olan sizin para kazanmak da, yani burada borsada para kazanmak da önemli değil. Siz mutlu musunuz, değil misiniz? O önemli. Yarın fetne olur hocam. Sabit kalır bence hocam. Onu konuştuk ya, çok uzun konuştuk. Yaşar hocam Fedi. İğne atabilir, kalıcı olur. Kesinlikle ben de iğne bekliyorum hocam. 70 binlere. İğne bekliyorum. 70 binlerin altına kalıcılık görürsem, kırılım görürsem
yapı tamamen bozulur gibi bir yorumda bulunuyorum hatta. Sert hareketler olur mu FED'den sonra? Şöyle, karardan sonra çok sert bir hareket olacağını sanmıyorum. Çünkü beklenti sabit olacağı yönünde, beklenti dahilinde yine sabit bir şekilde tutulacağını düşünüyorum ben faizin. O yüzden faiz kararından sonra bir hareket olacağını çok fazla düşünmüyorum. Olur olmaz da bilemeyiz ama. Tabii olur da bir faiz indirimi gerçekleşirse bunu pozitif fiyatlarız. Pozitif fiyatlarız. Ben stop olurum yani onu söyleyeyim. Yani stop ederler beni. Ya zararlı kapatılır benim o işlem. Short'um patlar benim orada. Ee, ama daha çok hareket olacaksa biz Powell'ın konuşması ile o hareketi görürüz. Powell'ın konuşması daha önemli. FED kararından ziyade. Powell'ın ne konuşacağını da bilemiyoruz ne yazık ki. Hocam arkadaşlara hani tavsiyem, eğer gerçekten kaybetmek istemiyorlarsa, sistemde görünmez olmak istiyorlarsa örnek olarak 10.000 dolar kasa, bu kasanın sadece 50'de biriyle işlem girmeler. 100x kısa vade. Yani hocam mümkündür, olabilir. Evet. Sizin dediğiniz strateji güzel bir strateji olabilir. Ama bu strateji biraz böyle kişiye göre değişir. Kimi için çok uygundur, kimi için hiç uygun değildir. O yüzden daha önemlisi kişinin kendisini analiz etmesi, kendi gerçeklikleri itibariyle, kendi karakteri, kendi hayat felsefesi, kendi davranış tarzı, kendi cüzdanı, kendi bakiyesi, kendi finansal durumu, kendi hayat yapısı, sosyal yapısı, içinde bulunduğu sosyolojik durum itibariyle bunların analizi çerçevesinde gerçekleştirilen bir yatırım stratejisi oluşturulmalı. O da böyle mi olur, farklı türlü mü olur? Değişir, değişkenlik gösterir. Çünkü bana göre çok uygun olan başkası için çok uygun olmayabilir. Hocam eniştem beni neden öptü şarkısını çalar mısınız? Piyasada kaloriz anlatıyorum hocam. Hollanda'da olsam ben de umudumu yitim. Hocam ya öyle değil tam olarak ya. Tamam, etkisi olabilir. Ben burada sokağa çıktığımda somurtan insan yüzü görmüyorum. Herkes güler yüzlü. Bu bile çok büyük bir etken. Eyvallah yani. Ama sonuç olarak ben Hollanda'da doğmadım. Hollanda'ya yani gelmeyi ben de 5 sene önce geldim Hollanda'ya. Yani bu da benim kararımdı. Hollanda'ya gelmek benim hayatımı daha mutlu edecek diye bir karar aldım. Geldim bir şekilde çalışmaya. Türkiye'deyken çok daha sosyal bir hayatım vardı. Şu an asosyal bir hayatım olduğunu söyleyebilirim. Yani hatta çünkü ev iş, ev iş, ev iş. Şimdi kripto YouTube, ev iş, kripto YouTube gibi bir durum. Tamamen asosyale bağlamış durumdayız. Ama mutlu muyum? Mutluyum yani. Bir şekilde hayatımdan mutluyum. Hasan Yücel, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz Hasan Hocam, hoş geldiniz. Nerelerdesiniz? Alp Soner, daha önce nasıl kaybettiysem şu an tam tersini yapıyorum. Bakalım ne olacak. Hocam, şöyle bir şey var. Olabilir, mümkündür ama e, kayıp için 10 tane uygun strateji varsa kazanç için bir tane var. O bir taneyi bulmak lazım. Şimdi uyguladığınızın zıttı da yani illa sonucun zıttı olacak diye bir şey olmaz yani. Sonucun az önce yani önceki elde ettiğinizin sonucu 2 kat mislini elde edebileceğiniz bir yapı oluşabilir. O yüzden ne yaptığınızın farkında olarak yapmanız önemli. Ufak ufak deneyin, backtest yapın. Başarı var mı? Görün, izleyin. Hiçbir şey kaçmıyor bu piyasada. Emin olun, hiçbir şey kaçmıyor. Kaçırmazsınız hiçbir şeyi. Fırsat da kaçmıyor. Coin'ler de kaçmıyor. O yüzden backtest yapın. Ufak ufak deneyin. Test edin. Kendinizi test edin. Oluyor mu? Oluyorsa ufak ufak arttırarak gidin. Hello. Murat Hocam hoş geldin.
Hasan Yücel. Powell olumlu konuşuyor ama Japonya faiz arttırımı ve Trump'ın saçmalaması sebebiyle diplerde sürünmeye devam ederiz gibi. Trump'ın saçmalamasına okey. Powell olumlu konuşur. Evet olumlu konuşabilir. Son birkaç konuşmada kriptolara iltimas yani tanıyor. Pozitif ayrımcılık yapıyor. Japonya faiz arttırımı artık biz olumsuz çok fiyatlamayız hocam ya. Onu biz fiyatladık. Japonya fiyatladık. Ama diğer kısımlara okeyim ben de. 110 bin 90 bin 500 110 bin 90 bin 500 arasında W hedefi 74 bin 250 gibi bir bakın fikriniz. Evet hocam doğru. Doğru doğru. Şey çifttir. İkili tepe formasyonu. Doğru hocam var. Var. Yok değil. Arkadaşlar günde 20 dolar kar etsem yılda 7.200 eder. Bilmem anlatabildim mi? Hocam Binance grafiğinde EMA'yı mı kullanmak daha iyi yoksa bol grafiği mi? Teşekkürler. Şimdi indikatör mevzusuna gelecek olursak. İndikatörler dostlar iyi midir? İyidir. Lakin şunu demek gerekir. İndikatörler gecikir. Olan olmuştur. İndikatörler olanı gösterir. O yüzden teknik analizi ben kaç defa mesela bakın teknik analiz yapıyorum. İndikatör açıyorum ben. Hacim grafiğim vardır. Arada açarım Bollinger'ı açarım. Arada pardon MACD'yi açarım. Bollinger'ı da açarım. Bollinger'lara bakarım arada. MACD'ye bakarım arada. Arada RSI'ye bakarım. Ama önce analizimi yaparım. Teknik analizimi bir yaparım. Genel görüntü nedir ona bir bakarım. Eğer şüpheli bir durum varsa tam içime sinmiyorsa o zaman indikatörleri açarım. Bir bu. İndikatörlere böyle bakmak lazım. İki. Hangi üründe hangi indikatörün daha çok çalışacağını o indikatör üzerinde backtestler yaparak analiz etmeniz lazım. Bir indikatörde bir piyasada EMA daha iyi çalışabilir. Diğerinde Bollinger daha iyi çalışır. Önemli olan, belirleyici olan şudur. O ürün üzerindeki işlem alan yatırımcılar hangi yapılara göre işlem alıyor? EMA'yı mı esas alarak daha çok işlem almış? Bollinger'ı esas alarak. Yani net bir doğru veya yanlış durum söz konusu değil. Ürünler özelinde ürün için ayrı analiz yapmanız gerekir. Umarım açıklayabilmişimdir. Hayrettin hocam. Abim Ahmet'e sormaya korkuyorum ama sizin görüşünüz nedir? Maliyet 34 kuruş, 50 kuruş olsa hemen çıkacağım. Şey olarak mı hocam? Dolar olarak maliyet ne? AMP. Hocam Türkiye şartları şu an ormanda çadırda yaşıyorum ama umudumu kaybetmiyorum. En önemlisi hocam. Umudunu kaybetmediğin sürece sıkıntı yok. Hocam yarınki faiz açıklamasını çok takmamak lazım. Zaten sabit olacağı garanti. Aynen öyle. Onu fiyatla dönden galiba. Sabit yani ben de çok önemsemiyorum ya. FED faiz kararını. Powell'ın konuşmasını daha çok önemsiyorum. Serkan kardeşim bugün Poyraz şiddetli kendine iyi bak üşütme sakın demiş. Hasan hocamdan bak çok önemli bir uyarı. Serkan hocam bak Hasan hocam uyarmış dikkat et. Ona göre delikler varsa çadırda falan onları tıka. Sarı kafa herkesi içeri aldı. Hani ABD'yi BTC cenneti yapacaktı. Yapar hocam belki. Bilemeyiz ki. Belki kendisi daha fazla Bitcoin almak için yaptı bunları. Bilemeyiz. Belki tamamen hiçbir şeyden haberi yok. Tamamen manyağın önde gideni. O yüzden her şey. Hepsi mümkün olabilir. Evet dostlar. Ne soruldu? TIA soruldu. AMP soruldu. Onlara bir bakalım. Siz de ben grafiğimi açarken şu haber akışına bakayım. Bir haber var mı? Yok anlık olarak. Grafiğimi açarken siz de böyle ufak bir beğeni like butonuna basarsanız
mutlu edersiniz. Basmazsanız da canınız sağ olsun. Ya USDT. Ayrıca kanala abone olursanız da dostlar, sonraki yayınlardan da faydalanmak adına, beğendiyseniz tabii ki yayınımızı, kanala abone olabilirsiniz diyelim. TIA güzel bir bölgeden sanki bir dönüş görüntüsü oluşturmaya başlamış. Evet. TIA'da onun dönüş görüntüsünü görüyorum. Şurası şu kırılmamalı. 2.71 kırılmamalı TIA'da. Ama şu seviyenin 4.30'un üzerinde günlük mum kapanışı görmemiz lazım. Kırılsın bu seviye. 4.30 kırılsın. Retest yapsın 4.30'a. Şurada ikili dip var deriz. Ve şunu da söyleyebiliriz. TIA için artık 2.38 seviyesi dip seviyesidir. Yorumu yapmak mümkündür. Öyle bir durumda. Aynen. TIA dönüş görüntüsünü neredeyse tamamlamış gibi bir durum. Yapıyı bozabilir mi? Bozabilir tabii ki. Yapı nasıl bozulur? Yapı nasıl bozulur onu da ifade edeyim. Seviye kırılır, altına gümrük mum kapanışı yaparsa yapı bozulur. Daha aşağıda görüntü aramamız gerekir. Ama şu olursa şurada işleme girip mesela ben burada long işleme girebilirim. Long girip nereye kadar? En azından bir trend temasına kadar bir long işlem girebilirim. O da bana ne kadar kazandırır? Buraya geldi diyelim, retest attı. %60. 10x açsam %600 eder. Stopumu da yakın stop belirlerim. Bu şekilde işleme girebilirim. Evet. Diğer ürün neydi? AMP. AMP yükselen trendini aşağı yönlü kırdıktan sonra iyi olmadı ne yazık ki. O yükselen trend, bu yükselen trend. Şuradaki yükselen trend. Bakınız. Yani AMP'de hala dönüş görüntüsü ne yazık ki oluşmamış. Ne yazık ki. Şu seviyenin minör bir direnç alanı var şurada. Direnç seviyesi 43.13. Kısa vadede bu seviyenin üzerine atması iyi olur. İyi olur. Ama hala 29.68 seviyesi riskini ben görüyorum. AMP'de. Bu alandaki keza bakınız günlük grafikte. Bu alanda önemli bir alan. Lakin evet. Mesela şu yükselen trendin içine tekrardan girdiği bir yapı sergilerse buralar dip diye denilebilir. Öyle de bir durum söz konusu. Bakınız şuradaki harekete bakın hocam. Şuradaki harekete bakın. Biz şu an şuradayız. Biz şu an şuradayız. Yok yukarı çıkarsa gideriz ama aşağı düşerse alt kısma geliriz. Aşağı düşmüş. Mesela öyle bir şey yapmış. Burada göstermiş dönüş görüntüsünü. Dönüş görüntüsü nedir? Bakınız. Dönüş görüntüsü de şu. Şuraya. Yani şu yapı. Hani çiziyorum ya. Kırmış, test yapmış, gitmiş. Dönüş görüntüsü de bu. Yapıları birbirine benzetin böyle. Bakın. Hani çiziyorum ya böyle. Kafama göre çizmiyorum bunu. Bu o işte. Bu o. İğnelere falan aldanmayın. Şöyle bakın. Tabii o görüntülere baka baka alışıyor insan. Şöyle bakın. Kırılım, retest, hareket. AMP böyle. Evet. 0.080 0080 ben aldım demiş.
Oy. %50 zarar. Hocam tam dirençten almışsın sen ya. Tam dirençten almışsın. Şurada alsan tamam. Şurada alsan tamam. 58'den alsan tamam. Destek var. Bir miktar alırsın. Desteğini kırdı dersin. Alttaki destekte bir miktar da orada alırsın. Desteğini kırdı dersin. Beklersin artık burasını. Bir miktar da burada alırsın kademe. 5 kademe. En az 5 kademe. Altcoin'lerde yatırım öngörüyorsunuz. Yatırım yapmak istiyorsanız en az 5 kademe. En az. Hocam Ether mi bağlı? Tamamen değil. Ethereum'un staker projesi. Yani Ether üzerinde Ethereum staking'i artarsa Ether fiyatı da artar. Dolayısıyla Ethereum'un staking meselesine ilişkin gelecek olan haber akışlarında olumlu yönde bir şey gerçekleşirse Ether fiyatında da güzel şeyler olabilir. LDO da aynı şekilde. LDO biraz daha iyi. En azından enflasyon yok. Ether'in bir de enflasyonu var. Kilit açılımı, ciddi bir kilit açılım var. Hocam ENA ve Render için fikirleriniz ne? Grafik olarak sormuyorum. Sizce kalıcı olurlar mı? Render'ı beğeniyorum. ENA güzel bir proje. Kontratında Render ki kalıcı olacağını düşünüyorum bu arada. Render'ın kalıcı olacağını düşünüyorum. Render yatırımı da var. ENA şöyle ENA da güzel bir proje. Hasan Hocam bir mevzuyu dikkat çekmişti o konuda. Proje olarak sıkıntısı yok. Kaliteli bir proje ENA'da. Zaten birçok kurumsal tarafından da yatırım alan projelerden bir tanesi. Lakin bu likidasyonu sağlama mevzusunda ters işlem anında mesela bir market crash anında havuzdan para çekme durumu söz konusu. Hasan Hocam daha hakim o konulara. Onu ters işlem, hedge işlem açarak gerçekleştiriyor. Orada bir aksaklık durumu söz konusu olursa Luna'da gerçekleşen faciaya benzer bir facia gerçekleşebilir ENA'da. Lakin öyle bir ya teknik altyapısıyla alakalı bir mevzu. Ama onun dışında kaliteli bir ürün. SPX 5600 deseni kıracak gibi. Kırarsa 5525'te Ligup'ı kapatabilir. BTC'de 80.000 short açmak uygun mu? Hocam ben 84.500'den short'a girdim Bitcoin'de. İlk hedefim 80.000. %50 80.000'de %50'sini kapatacağım. SPX'e bakalım. SPX'e Nasdaq'a baktık da SPX'e bakmadık. Bakalım SPX'e. Desteğini kırmış zaten hocam. Nereye kadar? İlk hedef 5335. 5335 5270 arası. Ama şurada kanalın alt bandına bir temas da gelebilir yani şuralara. Yani biraz daha orta vade. Belki şuradaki desteğine kadar bir iğne. $5.000 seviyesine kadar bir iğne. Durumu da söz konusu olabilir. SPX. Durumum bu. Hocam merhaba. Merhaba Burak hocam hoş geldin. Bu coin'e yatırım işlemlerini $2.000 ile yeni başladım. Yatırım olarak Sui'yi tercih ettim. Bunun dışında ne önerirsiniz? Hocam şöyle herhangi bir coin önermem. Onu söyleyeyim. Kimseden öneri de istemeyin. Araştırmanızı kendiniz yapın. Önerim budur. Onun dışında şöyle şunu önerebilirim. Yatırım yaptığınız miktarı kesinlikle hiçbir yerde hiç kimseyle paylaşmayın. O sizde kalsın. 2.000 ise 2.000, 5.000 ise 5.000, 10.000 ise 10.000 önemli değil. Üçüncüsü tek bir ürüne tüm paranızı tek seferde kesinlikle yatırmayın. Altcoin yatırımı yapıyorsanız en azından riskinizi bölmek adına bunu 10 parçaya bölün. 10 tane ürüne bölün. $2.000 mı? Her birine $200. $200'ı da
Tek seferde o ürüne yatırmayın. 5'e bölün. Onu da 5'e bölün. $200. Ne yaptı? 240 dolar. $40 kademeli alım. Kademeli alım stratejisi. Destek bölgelerinde kırdıkça, mesela desteği kırdı. Bir kademe $40 daha o destekten. Onu da mı kırdı? Daha aşağıda o destekten. $40. Bu şekilde de 5'e bölün. Altcoin'lere yatırım yapacaksanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Kademeli alım stratejisi konusunda YouTube'da envai çeşit video vardır. Kendinizi bu stratejiler konusunda geliştirin. Bunu tavsiye edebilirim. Onun dışında ürün tavsiye edemem. Hocam, Trump-Putin konuşmasına haber var mı? Olumlu geçtiğine yönelik Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Nasıl etkiler piyasayı? Norveç'ten selamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hollanda'dan selamlar. Hollanda'dan Norveç'e selam. Şöyle, eğer bir barış tesisine yönelik gerçekten ciddi bir gelişim söz konusu olursa Ukrayna'da altın fiyatında biz düşüşler görürüz. Altın biraz daha duraksamaya girer. Altında göreceğimiz duraksamalar da bir yatay seyirde Bitcoin ve diğer küresel finansal piyasalara ilişkin tüm varlıkların fiyatında olumlu etki yaratır. Altın giderse, altın yükselirse piyasayı ezer. Altın yatay seyrederse, volatil değilse piyasa biraz daha kanlanır, canlanır diye düşünüyorum. Evet dostlar, 2 saat 21 dakika olmuş. Bu akşamlık bu kadar. 70 olsun. İzlediğiniz için teşekkür eder. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bildirim ziline de bir sonraki yayınlardan haberdar olmak için basmayı unutmayın diyelim. Evet dostlar, herkese bol kazançlar, iyi akşamlar.